Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmese de değeri hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden de ötesi. Sen ağlasan da boş, ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş, hayatın emri hep koş. Bayağı bir bekledim boş, yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen. Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum. Saygıda bir kusur etti yine, minnetinde değeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken. Her anın birini özler, rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gelsin hayat bildiği gibi gelsin. İşimiz bu, yaşamak unuttum. Bildiğimi doğarken umudum. Ölmeden hatırlamak gelsin. Hayat bildiği gibi gelsin. İşimiz bu, yaşamak unuttum. Bildiğimi doğarken umudum. Ölmeden hatırlamak. Organize şubedeki adamımızın adı... Serdar abi. Serdar abi. Songül sen iyi misin? Abi ben iyiyim de ne yaptın? Songül adam sana silah doğrultmuştu. Ya tamam da itirafçı olmayı kabul etmişti. Allah kahretsin ya yap. Songül ben sadece... Ya abi tamam da biz içeriden itirafçı bulmaya bu kadar yaklaşmışken be abi. Ya ama beni de anla Songül. Her şeyden önce senin güvenliğin önemli benim için. Bu arada ne içeriden adamı ne içerisi? Senin haberin yok tabii. Bu öldürdüğün adam Najat Kırdar. Nejat Kırdar mı? Bu Kırdar Lojistik'in sahibi mi? Ne işi var burada? İşte Kırdar Lojistik demek ki sıradan bir lojistik firması değilmiş. Sen bana bu Kırdar Lojistik'le ilgili bir konuşmamız lazım falan diye bir telefon etmiştin. Bu hani eşinin halasının geldiği... çat kapı geldiği akşam. Evet o akşam. Tüm bunlar onunla mı ilgili? Evet abi. Biraz onunla ilgili. Bu ihbardan Kırdarların çıkması benim için de sürpriz oldu ama. Neyse abi onu sonra konuşuruz. Şu karmaşayı bir halletmek lazım. Tek başına epey bir karmaşa çıkartmışsın ha? Abi yok. Ben bu kadar adamı nasıl halledeyim tek başıma? Olaylar karışınca hepsi birbirine vurdu zaten ya. Nasıl? Öyle bir karıştı Abi bu arada var ya. Aman ya. Kurtardın beni. Ya teşekküre gerek yok kızım. Ama sen zaten kendi başına, tek başına halletmişsin her şeyi. Aferin sana. Sağ ol be abi. Sağ ol. Keşke... Abi bir de bir şey diyeceğim var ya. Hakkını da helal edersen. Ya neyse sen beni affet. Keşke şöyle biraz daha geç kalsaydım da şu adamı canlı yakayıp konuşturabilseydik. Köpek. Ha. Evet geldiler. Müdürüm. Bari sen neredesin? Komiserini burada çatışmada yalnız bırakmışsın. Neredesin? Müdürüm ben gönderdim Bahri'yi destek çağırması için. Destek mi? Bu mu destek? 2 polis de mi geldi? Yok müdürüm. Birkaç arkadaş daha var. Sokağın ilerisindeki çöp tenekesini inceliyorlar. Çöp tenekesinde ne var Bahriye? Ha? Komiserini yalnız bırakan çaylak polisler mi? Hayır müdürüm. Bu tarih eserleri buraya getiren 2 tane terörist çöp tenekesinden çıktı. Etkisiz halde. Etkisiz halde mi? Eğer Kırdarlar Lojistik senin dediğin gibi karanlık işlere bulaşmışlarsa, işler sarpa sarınca arkalarında iz bırakmak istemediler tabii. Kesin. Bu temizlik hastalığı bu. Ben bilirim onu. Başak Burcu. Temizlemişler her yeri. Pardon müdürüm ben yoruldum biraz. Sen de artık git. Tamam da olay yeri inceleme gelecek, rapor vereceğim. Ya kızım sen tek başına yapacağını yapmışsın zaten. Git dinlen. Geri kalanını Bahri ile ben hallederiz. Hadi. Baş üstüne müdürüm. Sokağa çevirdiniz mi bari? Çevirdik müdürüm. Aferin lan. Aferin.
Tamam. Şimdi silahları güvene alın. Hadi bakayım göreyim sizi. Anlaşıldı müdürüm. Hadi. Hadi. Sonunda hak ettiğini buldun. Aptal herif. Gevşek ağızlı. Şansını Songül ya. Ha. Kafama bıraktınız ya. Of. Bir yandan Sade, bir yandan Yaver. Allah Allah. Hayır ikisi bir oluyor bir de. Bir de ikisi bir oluyor. O sıkıntı. Allah'ım yarabbim neyse ya. Gel bakayım. Özledin mi beni? Canım Feraye. Annenin morali bozuldu tabii. Karamamba! Yenge. Ya siz beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Tamam ben sana dedim pusmayalım. Yengem korkar diye. Ya Allah'ım yarabbim. Ya siz iki tane eşek kadar adam eşek şakası yapınca normal. Ben mi korkak oluyorum üstüne bir de? Kesin bize temizlik yaptıracak. Böyle böyle yırtıyor işte enişteme. Olsun Maria'yı çağırırız. Maria'yı çağır. Lafın İyi gelişi. hatırlattın, iyi hatırlattın. İyi hatırlattın. Onların intikamını alacağım. O hala olayını da alacağım. Maria'nın da hesabını soracağım. Siz göreceksiniz. Artık yeter be. Eşek şakası, eşek şakası. Zaten sinirim bozuk. Sakin ol. Sakin ol. Ya ne demek sakin ol Sadi? Allah Allah. Najat gözümün önünde öldü diyorum. Tamam her şey olacağına varır. Su testisi su yolunda kırır. Ne yapalım? Ya nasıl olacağına varır. Adam itirafçı olmayı kabul etmişti. Tam ağzından laf alıyordum ya. Hatta dedi ki bu şirketin de en başındaki dedi adam ben değilim benim üstüm var dedi. Tam konuşuyordu ya. Öldü adam öldü. Öldü. Her zaman üstte birileri vardır. Gelecek bak halledeceğiz işte bir şekilde. Hayat bu. Ay gerçekten ama sinirlerim bozuldu. Hayır bir de gitmişsiniz adamları çöpe atmışsınız. Adamları niye çöpe atıyorsunuz ya? Yerlere mi atsaydık karıcığım? Geri dönüşüm önemli yenge. Allah'ım yarabbim hala geri dönüşüm diyor. Bak vallahi bak şaka yapmıyorum artık. Gerçekten yaşadığım şeyler kolay değil ve sinirim bozuldu. Tansiyonum düşüyor, elim ayağım titriyor. Bıktım. Karıcığım sakin lütfen sakin ol. Hadi gidelim gözünü seveyim. Evimize gidelim. Menengiç içelim. Sakinleşelim. Film izleyelim ya. Ha, Evet. Uy, Normal. ben çıkıp gideyim abi. sen gitme ya. Gitme. Bak temas var ya hemen orada bit. Burada da kal. Tamam mı? Teşekkür ederim ya ben seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bırak aşkım bir şey yapayım ben. Gideyim. Neyse ya. Hadi buradan gidelim. Vallahi sinirlerim Gidelim bozuldu evimize. ya. Menengiç içelim. Kimmiş senin kızın dedim. Hayatım Nedim ailenin babasıymış. Ailenin. Ailenin. Nedim karısını Aylin'i doğururken kaybetmiş. Sonra kendisi bakmak istemiş. Bakmaya çalışmış ama yapamamış. Sonra böyle ayağındaki kırmızı patiklerle işte şeye bırakmış. Ailenin hikayesiyle aynı sayılır. Ama bak bu iddia asılsızsa bedeli çok ağır olur Nedim. Oğuz Bey, Esra Hanım haklı. Ailenin babası benim. Demek ailenin babası sensin ha? Al bunu. Altın üstünü sonra konuşuruz. Ailene hiçbir şey söylemeyeceksin. Yoksa yemin ediyorum seni gebertirim.
Dediğiniz gibi olacak Oğuz Bey. Defol git. Hayatım. Ya Sadi o kadar yakındım ki. Bak gerçekten o kadar yakındım ki hem Nejat'ı içeri tıkacaktım. Hem organizenin içindeki köstebeğin adını öğrenecektim. Hem adam bir üstü olduğundan bahsetti. Onun adını verecekti belki. Ya bir dakika geç gelse Serdar abi. Bir dakika geç gelse her şeyi öğrenecektim ya. Ya Songül iyi konuşuyorsun, hoş konuşuyorsun da duygusal bakıyorsun ona. İyi ki geldi Serdar. Ben organik olarak seviyorum Serdar'ı da Allah razı olsun görevini yaptı. Hayır mevzu o değil Sadi. Mevzu duygusal bakmak değil. Mevzu ben sanıyorum ki Nejat'ı bulunca yani öğrenince ondan bir şeyler elime bir şey geçecek. Ben iyi hissedeceğim en azından ya. Hadi beni iyi hissetmemi geçtim. Annemle babam ya mezarında rahat uyuyacaklar diye ben. Ama yok onlara geç. Ben iyi hissetmiyorum ki. Ben hiçbir şey kazanamadım buradan yani. Gerçekten kazanamadım. İyi hisset. Annenle baban şu an sana bakıyor ve gurur duyuyorlar. Böyle yürekli bir kızımız var diye. İyisin. Ayrıca da Nejat'ın üstünde kim varsa onu da bulacağız. Merak etme. Bak bir başına $1 milyon işine taş koydun adamı. Yok. Bir başıma falan değil. Ne bir başıma. Siz oradaydınız. Siz biliyorsunuz zaten bunu. Bornoz alacağım. Duşa gideceğim sonra. Duşa gideceğim. Ay saçma sapan şapka takmışsın bir de. Şapka ne alaka yani? Şapkasız olamıyor mu profesör? Fötür şapka, halka küpe. Profesör Doktor Cevdet Altunsay. Doğru söyle, kocanı beğenmedin. Beğendim. Ne kadar beğendin? Bir tık beğendim. Sadece bir tık mı? Birkaç tık olmasın. Böyle bakıyordun böyle. Sadi. Böyle bakıyordun. Sus. Ay birkaç tamam ya mutlu Bir olacaksam dakika. birkaç tık. Bir saniye. Ne? Bir saniye. Manipüle etme beni. Hep bunu yapıyorsun. Ne? Sen niye o kıl kuyruğa sarıldın? 5 dakika. Ne kıkırıyor? Serdar abin. Serdar başkomiser. Aa yok 5 dakika yok. sarıldın. Hiç girme o konuya. Ne ha ne ha? Hiç yok. Ha, ben bunu konuyu tartışmayacağım seninle. Hiç girme o konuya. Herife niye 5 dakika sarıldım? Bak girdim orada deponun önünden çıktım. Dönüyorum sarılıyor gidiyorum. Yaver arkadan geliyor dönüyorum sarılıyorsunuz. 5 dakika. 5 dakika böyle bak böyle. 5 dakika. 5 dakika saydım yani dakikayı. Allah Allah. Ne alakası var? Niye şu an sen triplere girdin? Ben onu anlamadım ya. Adam benim abim. Serdar abi ya. Babamla annemin öğrencisi. Allah Allah. Hem niye sarılamıyorum? Benim müdürüm ya adam. Ben sarılayım kendi müdürüme. Mahir Bey'e gidip sarılayım. Müdürüm gelin. Böyle duralım şeyin ortasında. Şaşırsın çocuklar. Sarılın. Sarılmayın mı diyorum ben. Müdürüne sarıl. Ne var Mahir'e sarılsa canım. Benim hoşuma gider. Ne? Bir şey soracağım. Sor. Sen okula geldin bize. Girdin okula Karabayır. Evet. Okulun ortasında ben de Deli Ayşe sarılmışız. 10 dakika boyunca. 20 dakika boyunca ne yaparsın? Anlat. Modern bir insanım ben. Hı. Görmezden gelirim. Sen Evet. görmezden. Görmezden bile gelmem. O kadar modern bir kadınım ki gelirim derim. Ne haber derim Aysel'cim derim. Kocacığım derim. Ne haber derim yüzüğümü göstere selam veririm. Ne yaparsın? Ne haber derim Aysel hiçbir şey olmamış gibi. Ne haber derim Aysel'cim derim hatta. Cim. Tabii. Hadi görüşürüz. Tamam. Yarın sarılıyorum Aysel. Ne? Yarın Seni var ya. Bana bak bir şey söyleyeceğim. Sen benim iyice heyheylerini oynamaya başladın. Bana veriyorsun kızı. Ben sabah kadar uyuyamıyorum sonra. Ben mesleğimi bırakıp okula öğretmen olarak gelmezsem tarih öğretmeni. Bana da Songül demesinler. Bak ben sana diyorum ki müdürüne sarıl. Sen gidin diyorsun Aysel'e sarılayım. Aysel küçük müdür değil Aysel. Öğretmen. Sarılmıyorum kimse. Kontağı kestim Aysel'le. Bir şey yok. Sarılmıyorum. Şaka yaptım. Şaka yaptın. Ben duşa gidiyorum. Ben de geleyim mi? Gelecek misin? Geleyim mi? Gel. Gelirim sana. Sana şaka. Sen az önce bana şaka yaptığını Şaka sanıyorsun değil mi? böyle mi yapılır? Nasıl yapılır Bu şaka? şaka mı şimdi?
Şakanın bir dozu, bir ayarı vardır. Bir itidalli olmak lazım, ölçülü olmak lazım. Bu şaka değil. Ama inandın. Bu biraz daha... Ama inandın, ne yapacağım? Biraz daha kreatif olmanız lazım Songül Hanım. Kusura bakmayın. Sen ne olur bir kitap çıkarsana şaka nasıl yapılır diye. Ben onu okuyayım da çalışayım. Ama sen bu gece şakam güldürmemiş olabilir ama sen yakın zamanda yaşayacağın şakalar hazırlan sadece. Öptüm canım. Hadi iyi geceler. Git. O geçen sefer de suyu ayarlayamamışsın. Etraf bu arada aynalardan leke çıkmadı yine. Onu da yapmazsan ayarını güzel tuttur. Öpüyorum canım. İyi geceler. İyi geceler. Yengem vallahi senden Allah razı olsun ha. Yani şu kahvaltı için şimdi ağama kalsa hiç bu çocuk yalnız mı? Ona bir kahvaltıya getirelim. Çay, simit falan nereye kadar? Yok ama. Burada da çay, simit. Ha işte simit, ha çay. Ağam ama donakmış ya yengem. Bizim 40 yılda bir kahvaltı yapıyoruz biz de. Normal rutinimiz bizim şu. Aynı anda kalkıyoruz. Aynı anda kapının önüne çıkıyoruz. Aynı anda dalaşmaya başlıyoruz. İddalaş. Laf meclisten dışarı. Ondan sonra hayatlarımıza devam ediyoruz. Rutin bu. Yani öyle deme ağam. Yengem donatmış şimdi masayı. Ama şimdi siz ayrı ayrı odalarda kalırsanız siz daha çok dalaşırsınız yani. Ya Bercim sen sabah sabah pek bir konuşuyorsun sanki ha. Gel de yengene yardım et de işim kolaylaşsın. Hadi canım. Geleyim yenge. Ne yapayım? Gel şu ekmeği doğru az benim başım dönüyor. Şu şeyi alayım da. İyi misin? Dur pekmez getireceğim size. Ben getireyim seni. Yo ben hallederim şimdi. Geleyim mi? Yok. Ağam. Ayrı ayrı odaları falan dedim ya. Ayıp oldu mu? Biraz Yok. fazla. Seni sever. Ne oldu? Songül. Ayaklarını düzelt. 1, 2, 3. Çarpmış. Songül. Değilim babama gidelim. Koşalım. Terliyim. Hamama gidelim Sadi. Koşalım. Terleyelim Sadi. Hamama gidelim Sadi. Ya şaka öyle yapılmaz, böyle yapılır. O halının içine sardığınız vakitleri unuttuğumu mu sanıyorsunuz? Alın işte intikam. Ya intikam işte soğuk gelen bir yemektir, görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Şaka böyle yapılır. Tamam. Abartmayın, saçmalama yaver. Bana surat yapıyorsun. Hadi. Ne var şurada Tamam biraz abarttım. Pekmez kafamdaki. Pekmez baksana pekmez. Ne? Ama ben orada pekmez alıyorum diye çıkınca belki anlarsınız diye ben şey yaptım. Siz korktunuz. Tamam. Ya tamam. Siz yaptınız şaka, ben yapayım şaka diye olsun. Ben bana geldi sıra diye ben yapayım dedim. Tamam yapmayız bir daha olur biter. Menengiz içer misin? Ama tamam ben vallahi bak böyle bir şaka yok artık. Tamam şaka yapmayacağım. Sadi. Bence seninle kesin ilgilenecek. Kim? Emin mi? Ne emni ya? Başhekimden bahsediyorum. Bütün hastane onu konuşuyor. Ya. Demek çok iyi bir doktor ha? Ay otomatiğe bağlama hemen ya. Onu mu diyorum ben? Adamın enerjisini konuşuyorlar, aurasını. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Nasrettin Hoca'nın çok güzel bir lafı var bununla ilgili. Bize ne? Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım. Bu kapıdan giren ilk kişi erkek olursa kıvançlarınızda bir şeyler olabilir. Eğer kadın girerse söz bugünlük çenemi kapatıyorum. Ay Meltem, ben hayatta inanmam böyle şeylere. Ama tamam, çok istiyorsan olsun. Hadi. Günaydın. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Poğaça aldım. Ben konsültasyona yetişeceğim. Size afiyet olsun. Öyle mi? Peki. Bir arkadaşım sıcak bir poğaçanın açamayacağı kilit yoktur derdi. Buyurun. Oranın
zeytinli poğaçası işte bu muhteşem. Değil mi? Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Çay söyletiyorum size. Geliyor. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hayatım. Bana da kızıyorsun biliyorum ama adamın anlattıklarıyla yaşadıklarımız birebir tutuyor işte. Ya ne yapalım? Adam karaktersizin teki çıktı. Bana da öyle geliyor. Ya kızın aklını bulandırmasın. Peşine düşmesin falan diye para verdim ama üzülmeni istemedim. Böyle bir şeyi duyunca ne kadar delireceğini biliyordum. Aylin ilk göz ağrımız. Sana ilk baba değişindeki heyecanın hiç gitmiyor gözlerimin önünden. İşte ben adama verdikçe hep daha fazlasını istedi. Doymadı. Gözüm tutmadığı için kovdum zaten. Bugün parayla tehdit eden, yarın öbür gün kim bilir neler yapar. Bak yine de ailenin etrafında dolaşmaya çalışacak bu. Aileni kesinlikle uzak tutmamız lazım. Yarın öbür gün kendini açık ederse kızın psikolojisi bozulur. Haklısın. Günaydın dünyanın en güzel hocaları. Günaydın Sadi Beyciğim. Nasılsınız? Günaydın hocam. Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Sadi Beyciğim. Buyurun. Özel olmazsa size bir soru sormak istiyorum. Tabii. Buyurun sorun. Boyunuz tam olarak kaç santim? Efendim? Boyunuz kaç santim? 1.90. Ben 2 santim fazla mı olacak? Ay maşallah. Tanıdığım sizden daha kısa boylu Selver oldu. Şey için sordum. Ben sizin için bir şey yaptım. Ne gerek vardı Aysel Hanım? Niye zahmet ettiniz? Zaten sizin için bir atkı ördüm. Gerek yokmuş hiç. Niye zahmet ettiniz Aysel? Çok yakıştı. Rengi çok güzel oldu. Ellerime sağlık. Hocam yakıştı be. Sağ olun, eksik olmayın. Zahmet etmişsiniz. Uzun 2-3 metre var bu. Bu bayağı iş bu baktığınızda. Çok ben bunu kış aylarında giyerim, bu sıcak tutar. Çok sağ olun. Çok makbule geçti. Çok teşekkür ederim. Taktıkça beni hayal edersiniz. Efendim? Taktıkça beni hatırlarsınız. Sağ olun. Ay çantam. Çantası tamam. Artık bize de bir atkı örersiniz hocam. Değil mi? Ulan hocam sizin boyunuz kaçtı? Benim bir 71 civarında falan. Aysel Hanım bana da bir atkı örersiniz herhalde. Ay evet. Ama yünüm bitti. Kadın şimdi sorar nerede atkı? Allah'ım beni karamanbaların şerrinden koru yarabbim. Allah'ım birkaç sadakam vardı onlara sen. Kusura bakmayın. Biraz geciktim. Ben de internetteki haberlere dalmıştım. Çok ilginç haberler vardı biliyor musunuz? Tarihi eser karşılığında silah takası yapmak isterken polis baskınında öldürülen bir iş adamından bahsediyordu. Kim? Tanıdık bir isim. Bu Kırdar Lojistik'in sahibi Najat Kırdar. Hani bu sizde dahil ettiğimiz yılan ekibinin aradığı ve bulmaya çalıştığı o pis iş adamlarından bir tanesi. Başkomiserim, özür dilerim. İnanın çok üzgünüm ama ben oraya organizeye gelen bir ihbar üzerine gittim. Yani Najat Kırdar'ın orada olduğunu gidince öğrendim ben. Ve bize de haber vermediniz yani öyle mi komiserim? Başkomiserim inanın veremezdim çünkü ben o ihbarı organize eden bir polis arkadaşımla gittim. Bak Songül, bir şeyi netleştirelim. Biz seni bu ekibe kişisel intikamlarını almak için dahil etmedik. Anlıyor musun? Ama ben intikam almaya gitmedim ki. Tamam,
Ailemin katillerinin peşinden gitmek istedim ama intikam için değil, onları adalete teslim etmek için. Ya biliyor musunuz? Tüm çabalara rağmen o morgdaki ceset hala bir şeyden bahsetmemiş. Gerçekten başkomiserim, dediğim gibi çok üzgünüm. Ama şube müdürüm benim tehlikede olduğumu görünce Necat Kırdar'ı vurmak zorunda kaldı. Mübarek. Çok da iyi bir zamanlaması varmış. Diyebileceğim bir şey yok gerçekten. Tekrar özür dilerim. Bir de size söylemem gereken bir şey var. Belki biliyorsunuzdur. Necat Kırdar ölmeden önce kendisinin üstünde bir kişi olduğundan daha bahsetti. Yani dediğim gibi belki biliyorsunuzdur. Hayır. Ne dedi? Son kararları onun vermediğini, onun da üstünde biri daha olduğundan bahsetti. Yani ima etti, bilmiyorum. Şu ana kadar tüm oklar sadece Necat Kırdar'ı gösteriyordu. Peki bunu kurtulmak için söylemiş olmasın? Dediğim gibi ispatlayamam, emin değilim ama gözlerinin içine baktım. Yani gözündeki korku sanki doğruyu söylüyormuş gibiydi. Bilmiyorum. Demek Necat Kırdar'ın korktuğu birisi var, öyle mi? En tepede başka birisi. Artık bundan sonra çok daha dikkatli olmalıyız. Özellikle de sen komiserim. Eminim o yukarıdaki kimse organize şubeye bir misilleme yapmaya çalışacaktır. Neyse. Benim zaten gitmem gerekiyordu. Bakın komiserim. Bundan sonra çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. O Kestepe'yi bulmamız şart. Anlaştık mı? Anlaşıldı başkomiserim. Ha bu arada Sadi Hoca nasıl? Nasıl olsun? Okuldan eve, evden okula işte. Aman aman. İyi olsun. Ayağımıza bağ olmasın yeter. Tabii tabii. Daha dikkatli. Tabii ki. Haklı adam. Ne yapsın? Bir de işin içinde Sadi'nin olduğunu duyarsa iyice biz delirteceğiz. Bu adamı da biz delirteceğiz ya. Öyle bir şeye döndü çünkü artık olay. Aman ya Songül. Vallahi ya yeter ya. Yeter. Yaşıtların gidiyor. Bebek alışverişi yapıyor mağazalardan ya. Sen kocanla aksiyona dal. Buradan da atla kurtul yani. Of. Aa, Celalciğim. Ay sen ayaklara kalktın da bana yardım etmeye mi geldin? Hii, ay çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Yani ben mutfakta çalışırken gelip böyle beni izlemeni özlemişim yani. Aa çay. Çay. Aa çay. Oh, mis gibi çayımız da hazır vallahi. Heh. Ay aklına bin yaşa Celal'cim ya. Vallahi ne iyi oldu böyle ailecek hep beraber sahile pikniğe gideceğiz. Oh, ne güzel. Ya sen bu kızı gerçekten çok seviyorsun ha. Zaten babalar kızlarını çok severler. Öyle değil mi Celal'cim? Heh. Hay. Ha, bak geldi seninki. Melek de çok seviyor seni babası tabii. Dur ben bakayım şu tabii. Melek. Kapatmışsın yine. Neyse. Hoş geldin kızım. Babam bir plan yapmış. Hep beraber ailece pikniğe gidiyoruz. Heh. Nasıl? Ben gelmiyorum, dersim var, siz gidin. Ya adam ailesi için, bizim için plan yapmış be kızım. Bak gideceğiz. Değişiklik olur hem. Hava değişimi ha? Gel sen ölür müsün Melek? Ölürüm. Ölürüm anne. Tamam. Ölürüm. Huyuna suyuna gideyim diyorum ama yok. Huyuna s**tığımda huy yok. Ne diyeyim ben sana? Hı? Söyle bakayım kızım. Evet. Ne demişsin sen bana? Evet. Anne. Bak ben sana bu adam ayağa kalkarsa ben bu evden giderim dedim, değil mi? Bu adamın gözü göz değil dedim. Hala gelmişsin utanmadan bana piknikten bahsediyorsun. Ne pikniği, ne dışarı çıkması, ne? Tüh!
Terbiyesiz seni. Laflara bak laflara. Bana bak kızım. Nereye gideceksin ayrıca sen? Ha? Nereye gitmeyi düşünüyorsun acaba? Bu adamın kapısından başka gidecek yer mi var? Bak ben sana söyleyeyim. Bu adamın kapısından başka gidecek yer yok kızım, tamam mı? Sana da yok, bana da yok. Artık şunu kalın kafana sok Melek. Anne. Kes! Yeter ya! Vallahi yeter. Bıktım. Senin gibi evlat olmaz olsun. Bıktım Melek, bıktım. Topla eşyalarını. Topla. Defol git bu evden. Yeter ya. Seninle mi uğraşacağım ben? Hadi topla çabuk. Çabuk çık git. Çık git kızım ya. Çık git artık ya. Yeter. Çık. Defol. Nasıl gidiyorum gör şimdi. Olmaz olsun senin gibi evlat. Olmaz olsun. Çek. Git ne halin varsa gör. Nereye gidiyorsan git. Defol git. Evinde, Ceren'de, sen de. Senin dibine baktın. Ben uğraşacağım. Hazırız. Ben... Başka bir ek yapacağım. Hadi başka bir ek yapalım. Ne yapıyorsun sen bakayım? Boyama. Baba ben Gizem ablayla oynamak istiyorum. Gizem ablan yok hayatım. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen odana git, ben yanına geleceğim, beraber oynarız, tamam mı? Hadi koş. Rıza Bey, sakıncası yoksa... Gizem'le ilgili bir sıkıntı mı var? Türkan Hanım, size açık konuşacağım. Kızıma hükümlü biriyle arkadaşlık yapan birinin bakmasını istemiyorum açıkçası. Mert'ten bahsediyorsunuz sanırım. Onlar ayrıldı. Nasıl yani? Ayrıldılar mı? Evet. Tamam. Siz dönebilirsiniz işinizin başına. Tabii. İyi ki geldin. Arada yap böyle sürprizler. Seni çok özlüyorum baba. Canım kızım. Biraz baş başa baba kız takılalım, sonra eve geçeriz. Ben eve dönmek istemiyorum baba. Aylin, o ev dediğin yer senin büyüdüğün yer. Ne zaman bu kadar yabancılaştın kızım? Bak ben Canlar'da çok rahatım, çok huzurluyum. Bana çok iyi davranıyorlar. Ama ben artık onlara yük olmak istemiyorum. Ne olur bana bir ev kiralayalım ha? Lütfen. Hem biz konuşmuştuk seninle bunu. Düşüneceğim demiştin bana. Bak sen kirayı başta öde. Sonra ben çalışınca ödeyeceğim zaten gerçekten. Aylin, bu konuyu sonsuza kadar kapatıyoruz, tamam mı? Yok ayrı eve çıkacağım, yok işte kiramı öderim. Ne diyorsun sen kızım? Baba biz Esra'yla anlaşamıyoruz. Bu kadar basit, anla artık bunu lütfen. Ya Aylin, yani her anne kız arasında olur böyle şeyler. Basit bir şey. Yani hem Esra seni seviyor, ben bundan şüphe duymuyorum. Esra kendinden başka hiç kimseyi sevmiyor baba. Aylin, senin yerin benim yanım. En azından kendi ayaklarının üzerinde durana kadar. Canlar'da biraz daha kal. Sonra gelip seni alacağım. Bu böyle olmuyor. Biz anlaşamıyoruz baba. Ben gitmek istiyorum. Aylin. Aylin. Buyur abi. Eyvallah Samedo. Afiyet olsun abi.
Anlat bakalım. Batı cephesinde yeni bir şey var mı? Batı cephesinde ateşkes devam ediyor abi. Sayenizde. Estağfurullah oğlum. Biz ne yaptık? Aşkı Toşkon'la sen yaptın. Eyvallah. Yaver abi. Böyle gelsene abi bak. Sadi abim de burada. Vay. Ben görmedim ya. Buyur abi. Selamünaleyküm. Kimselam. Hoş geldin abi. Hoş buldum. Ne vereyim abi? Çay, kahve, ada çayı, ıhlamur. Vallahi bir ada çay olur ya Samet. Emrin olur Yaver abim. Eyvallah. Ada çay. He. Artık oralet, normal çay falan değil ya. Değişik. Bitki çaylar falan içmek istiyorum artık falan. Çocuk bana hep saygılıydı ama bugün farklı bir şey. Bir ilgi var sanki. Kız isteme gecesinde kapalı çarşının yarısını kıza taktın. Ne bekliyordun? Ne bekliyordun? Vallahi ağam sen söyledin. B planı olarak. Olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Peki bir şey soracağım. Senin bu sistemine ne oldu bu 007 ağam çapraz oturak? Karşıda düşman ateş ederse alnımıza mermi yemeyek. Ne oldu? Evet çöktü vallahi. Çok kolay çöktü ağam ya. Hiç Samet tarafından çökertileceğini tahmin edemezdim yani. Yakarsa dünyayı gariban yakar. O değil de ağam senin can sıkkın gibi ya. Telefonda da sesin iyi gelmiyordu. Hayırdır? Karamanbayla mı tartıştınız? Yengen ecelle dans ediyor ya ver. Neyse. Dinlemelerde yeni bir şey var mı? Yok ağam. Yani Najat mortu çektiğinden beridir bir şey yok. Demek ki emir aldı adam başka bir yerde. Dinlemelerde falan hiç birinden emir aldığını falan duymadım ağam. Öyle bir telefon falan da gelmedi. Demek ki düşman iyi saklanıyor yaver. Gölgede saklananın gölgesi olmaz yaver. Birine mi bakıyorsun kızım? Merhaba. Bu evin sahibini tanıyor musunuz? Evin sahibi benim. Öyle mi? Ben de bu sokakta kiralık bir ev arıyordum. Acaba evi görebilir miyim? Tabii yavrum. Geç içeri, gez gör. İçine sinerse tutarsın. Tamam, teşekkürler. Bak kızım, senden önceki kiracılar birkaç parça eşya bıraktı yeni. İstersen kullanırsın. Yok istemem, kullanmam dersen atarsın. Şuncacık eşyayı çıkaracak gücüm yok benim. Yo benim için hiç sakıncası yok teyzeciğim. Hem ben öğrenciyim. Ne kadar az eşya alırsam o kadar iyi benim için. Ailen nerede? Şehir dışındalar. Adana'da yaşıyorlar. Ay güzel yemek yapar Adanalılar. Eski bir komşum vardı da oradan biliyorum. Arka tarafı görebilir miyim? Tabii buyur kızım. Burası kızım. Bak kızım mesela bunları bıraktılar buraya. Bir silersin pırıl pırıl olur. Taşınana kadar kullanırsın. Kullanırım tabii teyzeciğim. Çok teşekkür ederim. Buranın kirası ne kadar? 500 lira. Ama senin için 1250 lira veririm. Depozit de istemem. Ya siz şimdi tek başınıza yaşıyorsunuz. Paraya ihtiyacınız vardır. Bilemedim. Büyüklerin sözü dinlenir. Tamam o zaman tutuyorum evi. Hoş geldin evine. Güle güle otur kızım. Ben yan dairede oturuyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden kapımı çal. Çok teşekkür ederim. Anne, ben dışarı çıkacağım. Sen yorgunsun çünkü. Pazar falan düşünme. Gelirken alırım ben bir şeyler. Pazar toplanırken git oğlum değil mi? Daha ucuz oluyor o zaman. Yani zaten 3 boğaz anca getiriyoruz ay sonunu. Hadi benim oğlum. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, neydem geceden. Şalkı vurur pencereden, acadan dağlar kışımış, yolcum üşümüş nasıl Anneciğim, karnım çok aç. Ne yemek yaptın? Ya sen benim canımsın, canım annem. Hemen koşa koşa eve geliyorum.
Defol git. Defol git, gözüm görmesin seni. Yeter be. Sıtkım sıyrıldı senden. Olmaz olsun senin gibi evlat. Duydun mu? Beni dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uyan uyan yar sinene, sar beni dağlar harami, açma yaramı, perişanım ben. Keşke birlikte çıksaydık bu evden anne. İşimizi sokacak bir yer bulurduk elbet. Yüce dağ başından aşırdın beni, neydem neydem yar beni. Tükenmez dertlere düşürdün beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Işığın kapalı. Neredesin? Soysuz gönlün bende yok idi, neydem neydem yok idi. Evdeyim. Niye doğru yoldan şaşırdın? Cama çık da o güzel yüzünü bir göreyim. Annemin odasında iş yapıyoruz. Şu an yanımda, pencereye çıkamıyorum. Nasıl edem ben? Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Benim içimde bir sıkıntı var. İyi misin? Açma yaramı, perişanım ben. İyiyim. Yüzüne hasret dönüyorum bilesin. Aşağıdan gelir eli boş değil, neydem neydem boş değil. Söylerim söylerim gönlüm hoş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Bir güzel Baba, seni çok özledim. Yanımda olsa. Keşke bana sarılsan. Kardeşim. Yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Baba. Baş yastığı kendisine Para var mı baba? eş değil, dağlar harami. Sana oyuncak alacak kadar param var kızım. Perişanım Hoş geldin. Hoş bulduk. Ver ısıyım onu. Alma sen de. Ya ver asacağım. Hadi ver. Aa. Niye ağır bu kadar? Ne taşıyorsun ya bu kadar, sana kitap taşıttırıyorlar? Hediye. Hediye mi? Aa. Hediye. Dur. Aa, çok severim hediyeleri. Dur. Dur, nasıl açılıyor bu ya? Dur. Aa. Ay, ne kadar güzel bu. Aa, teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Üşürüm diye yaptın. Gerçekten çok güzel ya. Ha, yakıştı mı? Bak bakayım. Ha, nasıl güzel? Bu zor bir örgü ama. Aa, not yazmışsın. Dur, not yazmışsın. Teşekkür ederim. Çok romantiksin. Dur. En sevdiğim meslektaşım Sadi Beyciğime.
O güzelim boğazlarınız üşümesin diye. Aman dikkat edin kendinize ne olur. Zira bilirsiniz yüksekler serin olur. Bu benim hediyem değil şimdi. Kim verdi sana bu hediyeyi? O kadın verdi değil mi? Okulun o Aysel verdi değil mi sana bunu? Ha? Aysel. Aysel verdi. Çok belliydi. Çok belliydi. Ben de diyorum benim doğum günüm değil. Niye bana hediye gelsin? Ama kadın seni düşürüm sana at görmüş belli ki. Sen bunu tak. Şöyle güzelce ne? Onun da söylediği gibi boğazların üşümesin. Olur mu? Allah Allah kabul etmişmiş ya. Ya Songül. Ya kadın ya örmüş işte. Yapacak bir şey yoktu orada ya. Öğretmenler odasındaydık. Hepsi Tarık Hoca, Orhan Hoca hepsi. Yeliz Hanım yoktu. Örmüş. Kadın deli diyorum ya. Deli deli. Ben de onu diyorum işte kadın deli. Niye kabul ediyorsun verdiği atkıyı? Allah Allah. Cık, cık, cık. Deliyse deli. Allah Allah. Bu kadın sadece deli değil belli ki. Deli gibi de aşık aynı zamanda. İyi ki ama kabul etmişsin ki kadının verdiği hediyeyi aşkına karşılık olmuş kadının. Değil bir Aysel, 1000 tane Aysel, deli Aysel gelse benim gözüm senden başkasını görmez. Burada lavuk savar var ya Göktaş'ı. Ne bileyim. Sana da lazım belki bir tane Aysel savar bu kadar büyük. Var işte. Büyük diyorum. Ayselleri savacak bir şeyden bahsediyorum. Allah Allah. Bana ne? Ben doğru bildiğimi söylerim arkadaş. Kabul etmeyecektin o hediyeyi. Yanlıştı yani bunu yapma. Etmeyecektim. Etmiyordum zaten. Orada hepsinin önünde çat diye getirdi. Örmüş bir de utandım şimdi hediye de çevrilmesi. Ne bileyim boş bulundum. Hayatımda da hiç hediye almayınca demek ki. Ya ne demek Allah aşkına? Bu yaşına kadar 1000 tane doğum günü kutladın. Allah Allah bir kişi de hediye getirmiştir. Saçmalama. Kutlamadım doğum günü. Ne? Bir dakika sen ciddi misin? Hiç hayatında doğum günü kutlamadın mı? Hiç. Peki özel bir sebebi var mı bunun? Var. Söylemek ister misin? Bugün değil. Tamam. Hadi sen üstünü değiştir. Ben de sofrayı kurayım. Yemek yiyelim olur mu? Atkı da senin kararın yani. İstiyorsan tak. Ama bence takma. Sen bilirsin. Hadi gel yemeğe üstünü değiştir. Senin annen öldü Aras. Ölmedi benim anne. Lan öldür o zaman, öldür! Araz'ı daha fazla zehirlemene izin vermeyeceğim Arzu Hanım. Anne sana inanamıyorum ya. Adama gittin, kızım Mert'le ayrıldı mı dedin. Şaka gibisin. Ay şaka gibi olan sensin asıl Gizem. Senin yüzünden gittim Rıza Bey'e yalan söylemek zorunda kaldım. Ay niye benim yüzümdenmiş acaba? Bir de soruyorsun ya. Kız sen bu kafayla nasıl okul falan okuyorsun anlamıyorum Gizem. Ya kendini bir adamın yerine koysana. Hükümlü biriyle beraber olan bir kızın kendi evladına bakmasını, onu eğitmesini ister miydin? Anne hadi diyelim ben Mert'ten ayrıldım. Benim babam hükümlü, babam. Bakmıyorum ben onun çocuğuna falan artık. Kendine bir dadı bulsun. Sen de yaparsın temizliğini. Rıza Bey bak derse bakacaksın. O çocuk da bir daha bu evin yakınına falan gelmeyecek. Anlıyor musun beni Gizem? Ya sen ne istiyorsun? Hem işimizden hem evimizden mi olalım istiyorsun ha? Nerede yatıp kalkacağız ondan sonra?
Akılsız kız. Cehenneme yazdığım mektuplar adrese ulaştı anne. Hayırdır abi? Ne mektubu yakıyorsun? Yok bir şey ya öyle gereksiz. Bir sürü evrak kürek. Sen hayırdır bu saat? Hiç takılıyorum ben de. Hadi gel bir şeyler yiyelim kardeşimle. Gönderen Arzu. Aras ver şunu. Aras ver şunu bana. Ver şunu. Annem bana mektubu gönderdi abi. O bizim annemiz değil Aras ver şunu. Anne. Anne. Aras ver şu mektubu bana. Aras. Hani annemde hiç mektup yoktu? Ha? Hani hiçbir şey göndermemişti? Ölü bir kadının yazdığı her şey yok hükmünde. Ver şunu dedim Aras. Bak saçma sapan bir mektup için bir de elini yakmışsın. Ver şunu Aras. Abi! Abi! Bak sen benim bu hayatta aramdaki tek bağsın. Seni çok seviyorum. Ama daha fazla ileri gitme, tamam mı? Anca senin gibi zavallılar bir ölüden medet umar zaten. Öpmeye kıyamadığım, iyide kokulu çocuklarım benim. Gittiğim her yere sesinizi götürüyorum. Sesiniz hala kulaklarımda. Bu dünyada sizden başka hiç kimseyi canımdan çok sevmedim. Bana kızgınsınız biliyorum. Ama bazen gitmek gerekiyor. Ve her gitmek vazgeçmek anlamına gelmiyor. Benim badem gözlü Nevzat'ım. Kınalı kuzum, Araz'ım. Biliyorum bir gün affedeceksiniz beni. Annesiz çocuklar erken büyür. Çocuğuna hasret anneler kolay ölmezmiş. Sizi koklamadan ölmeyeceğim ben.
Ya baksana bu sefer şans benden yana. Her şey var evde. Dolap var, burada bir koltuk var. İçeride de bir tane koltuk var. Biraz eksik şeyler var ama zamanla onları tamamlarız. Ev çok güzel değil mi? Ama Aylin sen yani nasıl öyle ödeyeceksin her ay? Fatura ne bileyim ev kirası falan. Ben hepsini düşündüm. Şimdi diğer evde benim böyle pahalı kıyafetlerim, ayakkabılarım falan var. Diyorum ki onları böyle internetten satarsam birkaç ay beni idare eder. O kadar pahalı diyorsun yani. Altından falan mı yaptırdın? Neyse boş ver elbiseyi falan şimdi. Sen sevinmedin mi? Can baksana artık bir evim var. Yani sevinmemek değil de çok alışmıştım sana. Yalnızca ben de değil, annem babam falan da alışmıştı. Her sabah beraber uyanıyorduk. Aynı evde beraber oturuyorduk. Beraber gülüyorduk, beraber eğleniyorduk. Okula beraber gidip geliyorduk. Şimdi sen olmayınca ev bomboş olacak. Hayda Can, abartıyorsun. Ya aynı mahalledeyiz artık. Sen okula giderken bu kapının önünden geçmeyecek misin? Bilmem geçeyim mi? Geçmiyor musun? Geçiyorsun. Geçersin. Geçeceksin diyeceksin ki Aylin'in evi burası. Hadi Aylin'i alayım birlikte okula gidelim. Duyan da seni böyle şehir dışına taşınıyorum falan sanacak. Aa yok artık bir o eksikti yani. Allah korusun yani. Öyle şehir dışı falan deme. Öyle bir şey yok. Sen gidersen ben o gittiğin şehre gelir yakarım yani. Vallahi. Sensiz olmaz bu şehir. Sensiz olmaz. O kadar diyorsun yani. Can. Sen beni gerçekten çok seviyorsun. Çok. Canım Mirket'im benim. Kankam benim. Can. Ne oldu? Niye gözlerin doldu senin? Ya kıyamam sana, gel buraya. Hadi. Ya benim hüzünlü üzümlü kekim. Bak sabahları sen beni alacaksın. Birlikte okula gideceğiz. Okulda zaten bütün gün birlikteyiz. Almayacak mısın beni? Alacağım. Alacak mısın? Alacağım. İyi hadi gidelim o zaman. Hadi. Yok ev işi yapmıyormuş. Allah Allah. Her şey yapıyorum işte. Sadi. Ulan Sadi. Ya öylesine bir hediyeydi. Hani gitmişsin tepesine koymuşsun eşyalarının. Aman çok matah bir şey yapmış sanki. Allah Allah. Taptar bu benim kocamın boğazından ince. Bu nereye ısıtacak? Öyle not yazıyor bir de. Yok serin olurmuş yukarısı. Aman sanki çok iyi bir şey yapmışsın gibi. İki ters bir düz işte ne var? Ben de yaparım bunu. Üstüne bir iğne unutmuş. Kocamı öldürecek. Ay yok. Gerçekten benim bu kadından artık kurtulmam lazım. Yo bizimkinde hata. Saksıyı çalıştır. Hata bizimkinde. Bizimki yüz vermese kadın onu niye at görsün? Ama dedi doğum günüm dedi sanınca dedi öyle dedi hediye verince hiç kutlamadım deyince aldım dedi. Kocam haklı. Ayıp evli adama atkı örmek yok. Olmaz öyle şey. Siyah beyaz yapmış bir de. Bu kadın bizim mutluluğumuzu görürse, azıcık da vicdanı varsa aramızdan çekilmeyi kabul ederse. Tamam ya, tamam. Ben bir tane doğum günü partisi yapsam. Gelse, bizim mutluluğumuzu görse. Ya kafan zehir. Dur ya. Sen şimdi görürsün Aysel Hanım. Sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun daha. Sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun. Şimdi görürsün sen. Alo? Alo, Yeliz Hanım'la mı görüşüyorum? Buyurun, evet benim. Merhabalar, ben mesai arkadaşın Sadi Payaslı'nın eşi Songül Payaslı. Düğünde bir üstünkörü tanışmıştık. Ben sizden bir konuda ricada bulunacaktım Yeliz Hanım. Ama Sadi yanınızda değil mi? Yok, hayır Songül Hanım, öğretmenler odasında değilim. Buyurun, bir şey mi oldu?
Tamam süper, kötü bir şey yok, hiç merak etmeyin. Ben Sadiye bir doğum günü organize etmek istiyorum da işten de arkadaşları olsun istiyorum. Tabii ben okuldaki hocaları pek tanımadığım için siz belki bana yardımcı olursunuz. Tabii ki. Elimden geldiğince seve seve. Süper, çok sevindim. Ne zaman olacak bu doğum günü partisi peki? Bu akşam. Sadi Bey'in doğum günü bugün mü? Değil tabii ki. Ama ben sürpriz olsun diye bu akşam şey yapayım dedim, ayarlayayım dedim. Anladım. Okey. Siz o zaman bütün öğretmen arkadaşlarınızı öğretmenler odasına komple bir söylersiniz. Mahir Bey'i de çağırırsınız, müdürü. Tabii. O zaman o işlemler sizde Yeliz Hanım. Aysel Hanım'a da haber verin. O da gelsin. Herkes gelsin ki özellikle Aysel Hanım'a da söyleyin ki hani eksik olmasın. Saadetem herkesi görsün, mutlu olsun. Tamam tabii ki. Ben hepsini ikna ederim. Merak etmeyin siz. Çok teşekkür ederim Yeliz Hanım. O zaman ben size adresi mesaj atacağım. Akşam 8 civarında gelirsiniz. Tamam. Tamam. Gel. Allah kahretsin bu Aysel'de. Kesin evimizin yerini biliyor. Anlamadım. Allah bilir diyorum. Allah bilir Sadi ne kadar mutlu olacak. Çok sevinecek sizin sayenizde. Çok teşekkür ederim. Ya evet, ben bile heyecanlandım şimdiden hakikaten. İnanın bendeki heyecanı ben şu an tarif edemem. Kim bilir neler olacak akşam. Çok eğleneceğiz hep birlikte. Aysel Hanım'a ama mutlaka söyleyin. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Yavaş biraz daha. Nasıl bu kadar eşyam oldu inanamıyorum ya. Vallahi bu ikili var ya, bu ikiliye dikkat edin ha. Bu ikili çok tehlikeli, isterlerse köşk bile yaparlar. Dur daha bu bir şey değil. Biz şimdi senin evine bir girelim. Orayı bir temizleyelim. Şöyle bir güzel bir yerleştirelim. Daha sana ne cicili bicili örtüler sereceğiz, ne süsler getireceğiz. Bak gör. Sistem vallahi sen de çok yaratıcıymışsın mübarek. Lastik dedin, lastikten sehpa, yaratıcı, güzel. Sonra dedin ki sandıktan kitaplık o da olur. Yakında bize sen şimdi peynir tenekesinden de komedini yaptırma bize boyayıp ha. Sen alan yaşa da şerefsiz. Yürü lan hadi yürü. Sadı Hoca değil mi lan? Harbi ha. Gel. Sadı Hoca. Gelişe bak. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Adam Yürüyüşünde bile bir asalet var ya. Başka bir şey. Şunun laflara bak ya. İyice Sadi Payaslı fanlomu oldu ha bu. Hangimiz değiliz oğlum? Oğlum yavaş olun biraz. Tam duyacak. Gelincik Tim 2 adet cefakar anne. Hayırdır, ne işiniz var mahallemde? Vallahi hocam Aylin'in evini taşıyoruz okula yakın olsun diye, onun böyle bir telaşı. Neredir? Buraya. Şu mu? He bu hocam. Nasıl kiraz? İşte hocam halledeceğiz ya bir şekilde. Hayırlı olsun kızım. Sağ olun hocam. Yerleşince çay içmeye beklerim. Buyurun gelin. Geliriz. Yengeni alıp gelirim. Her şey yolunda değil mi? Bir sıkıntı yok inşallah. Yok hocam, her şey yolunda. Yardıma ihtiyacınız var mı? Yok burası hocam, hallederiz biz. Gelincikler burada hocam, merak etmeyin. Can, ev kira, mahalle bizim. Hadi kolay gelsin. Hadi Sağ olun. hocam. Hadi madem hadi. Hadi. Şunu al. Hadi bakalım. Emredin komiserim. Merhaba Sadicim. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Bizim çocuklar konuşuyorlardı da bu Kasımpaşa'da çok güzel bir söğüşçü varmış. Kasımpaşa'da. Ha bildim oraya. Hakikaten iyidir. Canım söğüş mü çekti? Götüreyim seni akşam. Evet canım, o kadar çok söğüş çekti ki ölüyorum ya söğüş diye. Sen bir gitsen alsan böyle yaptırıversen yaver falan hepimize akşam hep beraber yesek. Yaptırırım baş üstüne de. Benim bu trafikte oraya gidip ya varmam 6-7'yi bulur. Haberin olsun. Canım benim de eve dönüşüm o saati bulur zaten, denk getiririz. Yarına kadar dişini sıksan. Dişimi sıkamam Sadi. Dişimi gerçekten sıkamam. Ya bugün istiyorum ya. Canım çok çekti işte, anla beni. Tamam biz yaverle alıp geliriz. Aklında bin yaşa canım kocam. Bir şey diyeceğim. Senin canın başka şeyleri de çekiyor mu? Turşu mesela çekiyor mu turşu? Oha Sadi. Oha diyorum. Bir de üstüne bıy diyorum. Bıy var. Daha bıyı aşacağız. Sonra tıy var. Sonra oy var. Ama ona daha var. Haklısın. Daha var. Çok teşekkür ederim. Ben de sana bunun karşılığı olarak bol reçelli bir kahvaltı hazırlayacağım. Biliyorsun reçelimiz bol. Söğüşü unutma hayatım. Peki kardeşim. Anlaşıldı. Hadi öpüyorum seni. Kapat. Öpüyorum. Hadi öptüm, bay bay. Aman alt tarafı bir söğüş alacaksın. Niye uzatıyorsun? Komando. Teyakkuz'a geçiyoruz. Derya. Oy. Songül. Ne haber? İyi.
Hayırdır? Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok. Müsaitsin değil mi? Oturayım. Gel otur. Sen geçen geldin ya, ben de geleyim dedim. Seni bir göreyim hem. Ay hiç hatırlatma. Ay, neydi o öyle ya? Rezil oldum ben herkese. Yok ya, rezil falan olmadın. Takma öyle kafana. O rezillik değildi ya. Biz neler görüyoruz her gün orada. Siz kavga bile etmediniz. Benim için öyle ama. Korkunçtu ya. Korkunç. Olsun, sen sıkma canını. Gerçekten sıkma. Ben başka bir şey için geldim zaten. Hem gelmişken onu söyleyeyim. Kahveler geldi. Meltemciğim sen Songül'le tanışıyorsun değil mi hani geçen seferden? Tanışıyoruz. Tanışmaz mıyız? Birkaç kere ayaküstü denk geldik değil mi Meltem? Mert'in evden firarına yardım ve yataklık ederken tanışmıştık. Yardım yataklık derken? Ne var canım? Mert yatakta yatmadı mı sizde? Yoksa yerde mi yatırdınız çocuğu? Meltem. Mert'in morali bozuktu da hani evden birazcık uzaklaşmak istedi. Sağ olsun Sadi Bey'le Songül de kapılarını açtı. Çocuğu sokakta bırakmadılar ya. Sen niye karıştırıyorsun şimdi eski defterleri? Doğru ya, pardon. Karıştırdım. Ama yani eski defterleri de açmak arada iyidir. Ben bazen açarım eski defterlerimi. Neler hissetmişim bir bakarım. Değil mi? Bazen de yeni bir defter alırım. Bir bakmışım eskiden hissettiklerimi yazmışım o deftere de. Canım benim. Evet hadi kahvelerimizi içelim. Ama Kıvanç Bey yaptım ben onu. Ay Songül gerçekten senin geleceğini bilmediğim için ben böyle kendimize kadar kahve pişirdim. Niye canım? Benim kahvemi içer. Allah Derya'cığım hiç sen canını sıkma. Benim canım kocam sağ olsun her sabah kendi elleriyle bana menengiç kavurduğu için ben kahvemi içtim. Yeter sağ ol. Ben içmedim biliyor musun? Ama Derya galiba içmiş daha önce değil mi? Yıllar önce içmiştim. Böyle ağzımda acı bir tat mı bırakmıştın? Öyle bir şeydi. Çok eskiden içiyordum ben ama artık o acı tat çoktan silindi gitti. Artık bırakalım da herkes istediği kahveyi içsin değil mi? Öyle canım bize ne ya? İsteyen istediği kahve içer. Sen eşim dedin. Sami Bey nasıl? Sade. Ne fark eder ya? Ediyor fark biliyor musun? Ay, inanır mısın ediyor biliyor musun fark? Nasıl değil mi? Uzun boylu mu hala? Hayatım, Meltem, canım. Senin benim bu kocamın uzun olup olmamasıyla ilgili problemin nedir canım? Meltem, canımın içi. Söyle. Nasıl yanlış anlıyor? Dilim sürçtü ya. Hala aynı okulda mı diyecektim ben. Aynı okulda. İnan değiştirsin ilk bir sana mesaj atacağım. Allah'ım yarabbim. Niye değiştirsin okulunu? Ne bileyim canı sıkılır filan. Başka bir okula tayinini ister. Belli mi olur? Yok istemedi. Benim kocam sağ olsun okulunu da öğrencilerini de pek bir sever. Ay canım benim ya. Ne tatlı değil mi? Çok. Songül biz ne sevenler gördük be. Gece bal badem, sabah sırra kadem. Değil mi Derya? Meltem, birazdan bir acil hasta gelecek. Kafasına yangın tüpüyle vurulmuş böyle. Çok acil. Yok, öyle bir hasta gelmeyecek. Gelecek. Birazdan gelecek. Ramak kaldı. Hı. Tamam, ben gideyim o zaman işimin başına. Hasta gelecek madem. Ama sen Songül'e, bu yeni gelen başhekime kesin anlat yakışıklı olanı. Meltem. Ne var ya Derya? Songül yabancı mı? Çat kapı sürekli burada. O kadar tatlı ki. Esmer. Ve bence Derya'ya boş değil. Ben yakaladım bir şeyler. Meltem. Tamam gidiyorum. Ama lütfen bu kahveyi içmeyin. Onu Kıvanç Bey'e yaptım lütfen. Yanlışlıkla içme. Söz, içmeyeceğim. Söz. Yine gel. Hep bekleriz. Öptüm canım. Hadi bay. Gelirim. Canımın içi. Gelirim. Bir şey sorabilir miyim? Senin bu arkadaşının benimle ilgili problemi nedir? Seninle niye bir problem olsun ya? Onun kendi problemi var. Hala içinde çözemediği bir takım problemler var. Belli çözememiş hala çünkü. Evet çözecek inşallah. Neyse ne diyor bu ya? Bu başhekim falan ne oluyor? Ya öyle şey olur mu canım? Sadece yeni geldi başhekim olduğu için. Hoşuna mı gitti? Birileri beni çekiştiriyor galiba. Kıvanç Bey yok biz bir dizi seyrettik de doktorlarla alakalı biz onunla ilgili konuşuyorduk. Tanıştırayım başhekimimiz Kıvanç Bey. Songül Emniyet'ten. Songül ben çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sağ olun. Otursanıza. Kahveniz de burada zaten. Ben de tam zaten Derya'ya bir şey anlatıyordum. Belki siz de isterseniz dahil olursunuz. Ben bu akşam Sadi'ye bir doğum günü partisi organize edeceğim de. Doğum günü mü? Ama Sadi Bey'in doğum günü çoktan geç mi? Çünkü Aslan Burcu olduğu için aslında o... Ben ona sürpriz olsun diye saçma sapan bir günde yapayım dedim. Sürpriz olsun diye yani iyice. Ne bileyim yardım edersin belki bana. Hem siz de müsait olursanız eğer siz de davet etmek isterim. Beraber gelirsiniz. Ya kendisi başhekim olduğu için çok yoğun olabilir. Başhekim çünkü. Yok. Aslına bakarsanız benim akşam için bir planım yok.
Hem buralarda yeni olduğuma göre bu doğum günü partisi çevre edinmem için iyi bir fırsat olabilir. Çok sevindim. Süper oldu o zaman. Ben seni çıkışta alırım. Beraber önce alışverişe gideriz. Sonrasında da sizin işiniz bittiği zaman parti saatinde dahil olursunuz. Kesin gelirim, söz verdim. Bir kere sözümü tutarım. Ah süper o zaman. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Arayacağım seni. Görüşürüz. İki kişi gelirsiniz değil mi? Şimdi Meltem falan gerilmesin ortalık. Meltem asla gelmeyecek. Meltem uzun bir süre cezalı. Süper, süper. Susamışım, kusura bakmayın. Su için sağlık önemli. Öpüyorum sizi. Çok memnun oldum. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Meltem kahvesini içemeyecek herhalde. İçemeyecek, bir hasta geldi de onunla ilgilenmek zorunda kaldı ama gelir. Birazdan gelir. Ayıp mı ettim ya Meltem'e getirme diyerek? Aman bey gelmesin. Gelmesin ya. Bugün tek bir deli var uğraşacağım, o da Aysel. Ama Derya'ya bak, Derya'ya bak. Ben onun çöpünü çatamayınca kendi çatmış. Yakışıklı adam, yakışıyorlar. Keyfim yerine geldi. Güzel. Sen de şimdilik benim cebimde dur. Birazdan seni takacağım geri, tamam? Öptüm. Oh. Aman. Başsavcım. Sade. Ne diyorsun bu Necat meselesine? Ölmeden önce üstümde birileri var demiş Songül'e. Tam köstebeği söyleyecektim de demiş. Zaten seni bu işe dahil etme nedenim de bu. Kimseye güvenemiyorum Bayaslı. Benim yerime bütün birimlere hakim ol. Songül zaten işin içinde. Senden kimse şüphelenmez. Eğer başın sıkışırsa, polisle karşı karşıya gelirsen... onlara sadece bu kolyeyi göster. Kartal ateşi. Haksızlığa, yolsuzluğa ve mafyaya karşı yakılmış kartal ateşidir bu. Bu köstebeği yakalamadan ve üstündeki adamı bulmadan rahat edemeyeceğiz. Sayın Başsavcım, ben alışkınım da Allah size zeval vermesin. İnşallah başınıza bir şey gelmez. Kader deriz Payaslı. Bir ülkede namuslu insanlar, namussuz insanlardan daha cesur olmak zorunda. Bela gelirse de başımızın üstüne. Ne gelirse Allah'tan da. Aralarımızdan biraz korkuyoruz gibi. O iş biraz sıkıntı. İtaat et. Rahat et. Hayır. Birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmese de değeri hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden ne ötesi. Sen ağlasan da boş, ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş, hayatın emri hep koş. Bayağı bir bekledim boş, yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum. Saygıda bir kusur ettiğinle minnetinde değeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken. Her anın birini özler, rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin. İşimiz bu, yaşamak unuttum. Bildiğimi doğarken umudum, ölmeden hatırlamak gelsin. Hayat bildiği gibi gelsin. İşimiz bu, yaşamak unuttum. Bildiğimi doğarken umudum, ölmeden hatırlamak. Şimdi boşuna bakma saate, zaman geç oldu. Dün annem elimi tutarken bugün 29'da doldu. Vakit can almaz ancak can yakar. Fakat bir bekle bak, knockout olursan çok sakat. Mücadeleyle geçen hayatta son round. Kazanmak herkes ister, ne istediğini bilmektir önemlisi. Var mı listen, hayallerin, hırsın, cesaretin.
Sabır selametimse intikam felaketimdir. Ne mektebimde vardı huzurum, ne vardı evde. Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde. Hayallerin kurulduğu ve düşlerin yok olmadığı, bu gözlerinse dolduğu, zamanın donduğu bir yerdeyim. Düşünceler dumanlı, dağlar aynı gözde puslu. Bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu. Benimse yol yürür gider bir seyyah olurum. Ne paranın bir değeri vardır aslında, ne de şerefle onurun. Dayı. Buyur. Ben bu adrese geldim. Navigasyona buraya yazdım. Burayı gösteriyor. Apartman nerede? Sen uzun zamandır gelmiyorsun galiba buraya. İzmir depreminde yıkıldı burası. Aras. Aras. Neredesin sen? Ne oldu Sevda Hanım? Umduğunuzu bulamadınız galiba. Vallahi elde olan bu. Artık kusura bakmayacaksınız. Ya yok. Araz'ı arıyorum, açmıyordu telefonunu. Ben de tamirhanededir diye düşündüm ama burada da yok anladığım kadarıyla. Aynı sebepten buradayız desene. Ya ben anlamıyorum bu çocuğu ya. Okula gelmemeler, telefonu açmamalar. Bak bu çocuk böyle değildi. Ha bu arada farkındaysan biz işe de çıkmadık son birkaç haftadır. Yo sen çıkıyorsun aslında çıktın ya Rıza'nın arabası için. Ha, gerçi o Gizem'le alakalıydı ya. Sen onu hafızadan silmişsindir. Vural sen ne diyorsun? Neyi ima ediyorsun bana? Diyorum ki buraya kadar gelmene zahmet etmene gerek yoktu. Arasaydım ben sana Araz'ın burada olmadığını söylerdim telefondan, anladın mı? Daha yavaş konuşayım mı, anlayacak mısın? Vural sen benim keyfim hikayesi misin? Bak farkındaysan Aras senin olduğu kadar benim de arkadaşım, tamam mı? Emin misin? Sen ne saçmalıyorsun ya? Ne söyleyeceksen söyle dökül. Öyle arkanı dönüp gidemezsin. Dökül, ne söyleyeceksin? Arkadaşlar kötü bir olay yaşadığında, sevgililerinden ayrıldıklarında bizim gibi insanlar yanında olurlar, destek olurlar. Köstek değil, anladın mı? Ulan adam Gizem'den ayrıldı diye bir parti vermediğin kaldı. Ağzını topla Vural. Ayrıca Gizem'in yeni çalıştığı eve gitseydin Araz'ı bulma ihtimalini %100'e çıkarmış olurdun. Bak, sana bir kere söyleyeceğim Vural. Tamam, iyi dinle. Gizem benim arkadaşım. Araz'la birbirlerine uygun değiller sadece. Yani olmadılar hiçbir zaman. Olmamalılar da. Anladın mı? Neye göre? Peki kime göre? Ben kime ne anlatıyorum ya?
Ulan sen değil miydin Araz'ın çaldığı dosyaları Gizem'in çantasına koyan ha? Böyle mi olur arkadaşlar? Hadi bak ikimiziz burada. Kimse yok. Bora yok, Sabri yok, Araz zaten yok. Kimse yok, ikimiziz. Hadi itiraf et. Gizem'den nefret ediyorum. Vural! Ne yapıyorsunuz lan? Ne oldu lan? Yok bir şey, işinize bakın. Vallahi. Oğlum daraldım ben ya. Oğlum bu adam nerede? Nerede bu adam yani? Ne bileyim oğlum nerede ya? Neredeyse nerede? Köstebek gibi herif. Bir girdim mi çıkmıyor zaten. Lan Nevzat abinin bize yaptığı ne ya? Kapıyı çalıyoruz, açan yok. Zili çalıyoruz, açan. Oğlum biz misafir miyiz? Misafirsek bunu baştan bilmemiz lazım yani. Ödeyiz. Vural. Ne oldu ya? Ne yaptınız? Neyse ben gidiyorum hadi. Görüşürüz. Biz geldik diye kalkmıyorsun değil mi? Yok oğlum ne alakası var sizinle ya? Vallahi. Buranın tadı yok bugün. Ne yaptınız oğlum? Ne yaptınız? Oğlum sabahtan beri ne anlatıyor adam? Eve gidiyoruz, Nevzat abi kapıyı açmıyor. Araz zaten ortalıkta yok. Hiç mi merak etmiyorsunuz oğlum siz bu insanlar nerede? Çok takıyorsunuz. Adam kafasını dinlemek istemiştir, olmuştur, bitmiştir. Aynen, aynen. Çok takıyormuşuz Sabri. Çok takıyoruz, çok. Aynen. Hı. Bir şey diyeceğim. Ben bu kızlara çok üzülüyorum ha. Vallahi. Anam yani birinin nasıl düşmüş bir tane sakat adamın peşine aklı başından uçmuş gitmiş. Valla kılcağız üvey babanın eline kaldı yani bir şey diyeceğim şimdi. Neyse tövbe günahıma. Deme. Çünkü zaten anacığım el kadar bebeğken bırakmış sokağa kapının birine babası anası. Üvey anası sığdıramadı kocaman eve hangar kadar ev küçücük kız. Tamam ama ay ne üzüldün be. Kız biz ne güne duruyoruz ha? Mahur annesiyle Gülseren biz hallederiz hepsini biz hallederiz. Eder miyiz? Hallederiz vallahi. Halledelim be. Hadi. Ay hadi vallahi ay ben de ağlamaya şey yapayım Melek. Anneciğim hadi biz seninle şeye girelim mutfağa girelim biz mutfağa girelim. Tamam Gülseren teyze gel. Tamam ben de sonra banyoya girerim şurayı bitireyim. Böyle foşur foşur bir güzel yıkarım böyle deterjanlarla çiz gibi olur çıkar. Tamam Dur. hadi. Biz ne yapalım? Biz de bunları çıkarayım mı dışarı? Hayır. Yok oğlum. Mahur Sultan'dan Perde. Ay oğlum ne yapıyorsun onları? Gülseren Sultan'dan halı, kilim, travel. Yok oğlum tozun toprağın içine atma şunları. Aa. Hadi. Hadi herkes işine. Hadi. 12 be hadi. Hadi Aylin ne istiyorsa yapabilir. Hadi beyler hadi ya. Benim biraz işlerim var hadi buyurun. Ben böyle bir şey görmedim. Cincik gibi oldu cincik. Oğlum cincik ne ya? Cincik gibi ev mi olur? Mis gibi oldu diyeceksin, şıkır şıkır oldu diyeceksin. Çiçek gibi oldu diyeceksin. Cincik ne demek? Kızlar maşallah pek bir yetenekliymişsiniz ha. Elinize yapıştırmadan pıtı pıtı yaptınız aferin. Oy kuzum benim. Güle güle otur. Güzel günlerde inşallah. Canım benim. Ya Mahur teyzeciğim, Gülseren teyzeciğim gerçekten size çok teşekkür ederim. Elinize, kolunuza, anneliğinize sağlık. Oy kuzum, canım benim. Gel. Kız bana da sarıl, bana bak hadi şöyle. Oh, gel ben de size sarılayım. Ay canım benim. Güzelim benim. Oy güzel. Ya millet, Ha. benim karnım zil çalıyor. Ha? Siz acıkmadınız mı? Biz hiç onu düşünmedik tabii. Ben de acıktım. Al ben bakarım. Hadi bak. Yalnız var ya çok güzel oldu ya. Ha? Buyurun. Merhaba siparişiniz. Yanlış zile bastınız galiba, biz sipariş vermedik. Yo doğru adres. Siz yeni taşımadınız mı? Evet.
Bunları Sade Hoca gönderdi. Çocuklar yemek yapmaya vakti olmaz. Onları bir hoş geldin yemeğe götürün dedi. Eyvallah abi. Afiyet olsun. O ne lan? Ya birader, Sade Hoca yine yaptı yapacağını oğlum. Hoş geldin ikramı. Açamıyorum heyecandan. Oğlum bu Sade Hoca çok kral adam ya. Vallahi billahi. Adamın hası. Günlük falan. Ay Hadi, çok hadi, hadi. almamış mı bunu? Koy. Adam maaşının kim bilir ne kadarını verdi ona, yazıktır, günahtır ya. Vallahi baksana. Anneciğim ne yapalım yani şimdi boğazımızda mı kalsın yemeyelim? Doğru da acıktınız tabii. Ne yapalım, almış artık zaten, yapacak bir şey yok. Getir, yardım et. Hadi, onu da getir, koy şunu yanına. Zülfikar, hadi şuradan şeyi getir. Neyi getirsin be? Sofra bezini. Ha, bezi evet. Getir. Tamam. Aç iyice. Nasıl açayım? Tamam. Karıştır. Ha. Çeksin bak. Nerede? Kardeşim. Hadi bakalım. Tamam. Kızlar. Teşekkürler. Allah Allah. Songül abla arıyor ama. Alo. Alo Mert, ne yaptın yakışıklı? İyiyim Songül abla. Vallahi bize tam Sade Hoca'dan bahsediyorduk. Yani bu durumda iyi eş kocasının lafının üstüne aramış desem kızar mısın? Yok canım, ne kızacağım, söyleyin arada bunları. İyi bir eşim ben zaten. Bak o kadar iyi bir eşim ki. Bu akşam Sade Hoca'nıza doğum günü partisi yapacağım. Ekibini topla gel. Vallahi arkadaşlarım şu an karşımda canlı yayın gibi haber veriyorum. Arkadaşlar, akşam Sade Hoca'nın doğum gününe davetliymişiz. Çok iyi. Nasıl sevindiler ya, tamam. Hadi çok selam söyle hepsine. Aslansın sen, teşekkür ederim. Herkes topla gel, tamam. Vallahi ablacığım bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Hani yardım etmek gibi falan. Yok be, her şeyi hallettim ben. Sen herkesi topla gel, dediğim gibi bir tanışayım artık onlarla. Tamam ablacığım, görüşürüz. Hadi bay bay. Aman ya, öf. Elim ayağıma dolaştı be. Neyse gelsinler de. Alo sevgilim. Efendim aşkım, nasılsın? İyiyim, kapının önündeyim. Hangi kapının önündesin? Edirne kapıdayım. Nerede olacağım? Sizin yalının kapısının önündeyim. Hadi gel, bekliyorum. Ne oldu, bir şey mi oldu? Bir şey olmadı. Akşam Sade Hoca'nın doğum günü var. Seni almaya geldim. Ne güzel, iyi ki doğmuş. Ama hiç zahmet etmeseydin keşke. Bir de nasıl geleceğim ki şimdi? Ben anneme yardım ediyorum. Ayarlarsın. Hadi gel. Gel bir yüzünü göreyim, gel. İyi tamam, geliyorum. Hava bak ne kadar güzel değil mi? Hadi birazcık yürüyüş yapalım. Oksijen mis. Ne oluyor be? Yoksa annen görür diye mi endişeleniyorsun? Yok, yani sadece annem değil. Annem Rıza Bey'e bizim ayrıldığımızı söylemiş. Ya onu yalancı çıkarmak da istemiyorum. Görmesin, gidelim. Tamam da Rıza Bey'e ne bizim ilişkimizden? Tabii ki de Rıza Bey'e ne? Zaten benim kimle çıkacağıma çıkmayacağıma kimse karışamaz. O ayrı bir konu. Bu benim hayatımda. Ya şimdi ben akşamları Rıza Bey'in kızına bakıyorum. Bakıcılık yapıyorum. Rıza Bey de senin daha önceden cezaevine girdiğini öğrenmiş. Böyle olunca da seninle sevgili olmamı tehlikeli bulmuş. Şimdi de yani hani annem de ayrıldılar onlar demiş. O da haklı bir yerde. Baba sonuçta kızını korumaya çalışıyor. İyi de güzelim, içeri giren herkes kötü mü, suçlu mu? Anlamıyorum, anlamakta zorluk çekiyorum. Ya da temiz olan insanlar belki de kötülükle karşılaşmadıkları için daha temizler. Ya nasıl tanımadan etmeden insanları yargılıyorlar? Tabii ki de Mert, haklısın. Yani seni suçlayan yok sonuçta. Senin iyi bir insan olduğunu ben biliyorum. Ama insanlara anlatamıyorsun ki bazı şeyleri. Mert bak, ben annemin bu işi kaybetmesini istemiyorum. Bu yüzden sen artık buraya gelme. Beni istediğin yere çağır, ben istediğin yere gelirim. Hiç sıkıntı değil. Ama artık sen gelme. Neyse sen hadi dönsene eve. Hava çok serin olacak, üşütmeni istemiyorum. Sade Hoca'nın da akşam doğum gününde gelmeni çok isteriz. Gelirsen bekleriz yani. Konum atacağım, tamam? Ne oldu ki şimdi? Ya niye hep çok güzel giden şeyler bozuluyor ki? Oh gel
kolum koptu gel. Mutfağa getirin Derya. Tamam. Şöyle yere doğru bırakıyorum. Tamam. Of Derya sana da hamallık yap dedim kusura bakma. Olur mu canım böyle şey? İş hallettik işte. Geç biraz oturalım soluklanalım ya. Ah. Sana gerçekten vallahi çok yordum ya seni. Olur mu canım öyle şey? Hallettik işte. Ha, evet. Ama bak söz ver. Yarın öbür gün böyle Kıvanç Bey'e bir sürpriz yapmak istersen ben geliyorum önce yardıma. Haber ver bana. Songül. Ne var? O tamamen Meltem'in zevzekliği. Adamla biz mesai arkadaşıyız o kadar. Vallahi hiç bilmiyorum Derya Hanım. Belki Kıvanç Bey de size mesai arkadaşı gibi bakmıyordur ki bakmıyordu benim gördüğüm kadarıyla. Songül. Tamam. Tamam biliyorum böyle şeylerin konuşulmasını çok sevmiyorsun ama... Tamam aslında söylemeye çalıştığım şey şu Derya. Yani gerçekten bak sen çok iyi, çok güzel bir kadınsın. Benim de bir tanecik arkadaşımsın. Ben senin biriyle mutlu olduğunu görmek istiyorum. En doğal hakkım canım. Ben sana daha önce söylemedim mi? Benim hayatımda zaten biri var. Vay. Mert. Of Derya aman ya. Onu mu dedik? Diyorum ki şu kalkanlarını diyorum bir indirsen artık. O Mert yarın öbür gün yuvadan uçacak gidecek bir kuş. Ya ben evet biraz kalkanlarımı örmüşüm etrafıma ama... Neyse canım her şey olacağına varır. Sade de böyle diyor hep. Her şey olacağına varır diyor. Zaten olacağına varmış. Ne? Ben şey diyorum şimdi ben sana bu süslerde yardım edeceğim ama benim eve gidip hazırlanmak için vaktim olacak herhalde. Tabii sen git bir Kıvanç Bey için bir süslen, bir hazırlan, bir elbiseler, bir şeyler giy. Tamam. Hiçbir şey demedim. Sen rahat evine gidip üstünü değiştirebilirsin, süslenebilirsin. Tamam. Çünkü zaten işin büyük kısmını hallettik. Mahinur abla da süslemeye yardıma gelecek. Sen git artık ne giymek istiyorsun? Yani oralar sende. Tamam. Hadi gidiyorum. Tamam. 8'den önce gelirsin. Hem belki vaktimiz kalırsa menengiç içeriz. Şekerim ben küs değilim menengiçe. Benden uzak doğrusun yeter. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi bak 8'de mutlaka buradasın ha. Tamam. Hadi öptüm bay bay. Ne yapacaktım ben? Aysel Hanım bizim düğün fotoğraflarımıza bir tanışsın bakalım. Aylin, bak makine alana kadar kızın bütün böyle çamaşırlarını, kirlilerini falan neyin varsa hepsini toplayıp bize getiriyorsun. Biz hallediyoruz tamam mı? Tabii. Bir sürede yemeğini içmeni biz şey yaparız hazırlarız. Olanlar getirirsen olur mu? Tamam. Şu analara bak, şunların güzelliğine bak ya. Maşallah. Ölürüm sana ben. Ölürüm sana. Ben de sana olsun. Ya ikinize de çok teşekkür ederim. Çok yoruldunuz. Ya şu evin haline bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki. Vallahi nereye dokunduysanız cennet gibi oldu. Teşekkür ederim. Sus artık sus! Defol git gözüm görmesin seni. Yeter be! Sıtkım sıyrıldı senden. Olmaz olsun senin gibi evlat. Meleğim. Kuzum iyi misin sen? İyiyim. Emin misin? Sistem ne oldu ya? Bana bak, doğru söyle. Gözüne toz kaçtı demeyeceksin herhalde değil mi? Melek, kuzum senin bir derdin mi var? Ha? Bak derdini söylemeyen derman bulamaz. Söyle hep birlikte çözelim, bir şeyler yaparız, hallederiz. Ha? Yok vallahi Mahur teyze öyle Taşındık, Aylin'i taşıdık falan. Mutluluktan gözlerim doluverdi. Vallahi. Bir de Gülseren teyze, Mahur teyze. Siz çok iyi insanlarsınız ama her şeyden önce çok güzel annesiniz. Zülfikar ve Can çok şanslı. Çünkü insan annesini seçerek dünyaya gelmiyor. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Gel. Buraya gel. O benim. Kara kuzum benim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bir sefer doğurdu mu sadece onlar olmuyor senin çocuğun. Hepiniz bizim çocuğumuzsunuz. Bir şeye ihtiyacın olduğunda bul beni olur mu benim güzel kızım? Tamam mı benim güzelim? Tamam mı? Diyorum. Teşekkür ederim. Benim güzel kızım. Ağlama.
Ay bu kapı da bugün pek bereketli. Ya Mert. Merdo. Hoş geldin. Ne oldu lan birader, bu ne surat? Mert, hallettin mi işini? Hani küçük bir işim var deyip çıktın ya. Ha. Hadi Sade Hoca'nın doğum günü var da gidelim kutlayalım. Geç kalmayalım yani. Hadi. 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 Haydi. Hayır o zaman biz de çıkıyoruz o zaman. Bunların işi başka. Hadi ben gidiyorum. Hadi çocuklar, görüşürüz. Zaten bizim gidecek. Hadi. Bu kimin siyah? Kızım nasıl olmuş? Ellerine sağlık. Aşkımız gibi değil mi? Ay, teşekkür ederiz. Ha işte tamam bu da. Nasıl olmuş? Oh mis gibi görünüyor vallahi Bülent amca, ellerine sağlık. Ben sizi böyle ya partiye mi çağırdım, çalıştırmaya mı çağırdım diye çok utandım ya. Ne demek canım? Sen de bizim kızımız sayılırsın canım. Biz de senin aileniz. Aynen öyle. Söylemeye gerek var mı? Zaten sana kızım diyoruz. Çok teşekkür ederim. Canım benim. Sade Bey oğlumuz da bizim artık evladımız sayılır. Başka ne Evet olacak ya, ki değil mi? aile gibiyiz İyi değil ki mi? varsınız. Siz de ama siz çok yoruldunuz. Geçin biraz oturun Sağ ol, dinlenin. Zaten sağ ol. Ay, kapı çalıyor. Hemen şunu da hop. Tamam. Ah 12B hoş geldin. Yenge, menengiç partisi varmış dediler, geldik. Doğru adrese gelmişsiniz. Buyurun geçin içeri. Buyurun. Sen onları mutfağa bırak istersen Mert. Ne haber? Kolu nasıl oldu? İyi yenge, bomba gibi. Ah süper. Hoş geldiniz. Vallahi içecek bir şeyler aldık öyle. Ama hiç zahmet etmeseydiniz, her şey hazırdı ya. Geçin hadi, geçin içeri kendi eviniz gibi. Hadi tanışırız. Geçin. Geçin hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah Allah, biz sizinle tanışmadık. Kimsiniz siz? Ben tanıştırayım yenge. Tanıştır. Zülfikar. Melek. O da Aylin. Aylin. Çok memnun oldum ya. Çok mutlu ettiniz beni. Hoş geldiniz. Gerçekten çok mutlu oldum. Sağ olun. Songül abla, biz partiye başlamadan bir şey merak ediyoruz. Sade Hoca acaba hangi odada saklıyor sınav sorularını? Yani bir kontrol etmemiz gerek de. Var ya siz. Ben gerçekten bilmiyorum ama bir gün öğrenirsem söz size soru çalacağım. Söz. Sade Hoca kral ya. Aa Songül abla, bu arada Sade Hocamıza bir daha fiş yaptırdık. Aa tamam, süper. İyi düşünmüşsünüz. O zaman o iş sizde, tamam. Ama benim bir tane gözcüye ihtiyacım var. Mutfakta bekleyecek. Sade gelmeden haber vermesi lazım. Tamamdır abla. O iş bende. Tamam süper. Mutfağa gidersin, orada kendine bir alan bul. Sade abin gelmeden, pardon hocanız gelmeden haber verirsiniz, olur mu? Tamam. Ama gözünden kaçırma, gözünü seveyim. Kaçmaz. Benim kardeşimin ömrü Melih'in yolunu gözlemekle geçiyor çünkü. Melih? Hey. Lise aşk. Tamam. O zaman siz ikiniz de birlikte gözcülük yaparsınız Tintin. Hadi geçin bakayım. Hadi geçin siz de. Birkaç işim kaldı, onlara yardım edin. Sade gelmeden yetiştirelim şunları. Tamam, iyi. Hadi beraber yapalım. Tamam, hadi ceketlerinizi falan asın, gelin. Şunları asalım gelelim. Aynen. Mirketçim. Ver canım. Gelin bu tarafa doğru. Ben alayım belki. Evet, geldik. Sanıyorum burası. İnsan cicili bicili bir paspas koyar böyle. Hoş geldin kucicim falan yazan. Ay kadın içinde yok demek ki. Ayşe Hanım, size de bir şey beğendirmek mümkün değilmiş ya. Rica etsem bir zili çalabilir miyiz? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Hoş Songül Hanım. geldiniz. Merhaba. Buyurun. Mahir Bey, buyurun. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar Orhan Bey. Merhabalar, buyurun. Şöyle kapıyı, kusura bakmayın birazcık küçük ama. Hoş geldiniz, çok mutlu ettiniz. Hoş bulduk, merhaba. Tarık ben bu arada düğünde tanışmıştık. Evet hatırlıyorum. Merhaba, Songül ben. Aysel. Hanımefendi, elimi uzatıyorum. Songül ben. Düğünde tanışma fırsatı bulamamıştık. Evet, fark ettim, inanır mısınız? Ben öyle bir göz göze geliriz belki diye bir kolladım ama siz bir bakamadınız gibi sanki gözlerim. Yanlış anlaşılma olmuştur. Hoş geldiniz tekrar. Buyurun lütfen, eviniz gibi. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Yeliz Hanım, gerçekten her şey için çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Gençler. Orhan hocam. Teşekkür ederim hocam. Vay. Hocam. Vay. Hocam. Ne haber gençler? Songül Hanımcığım.
Aysel Hanımcığım, buyurun. Bu ev rutubetli mi? Yok. İyi silinmemiş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Songül Hanımcığım. Aysel Hanımcığım, buyurun. Bu ev kuzeye mi bakıyor? Ha? Yoksa kendi soğukluğu mu? Sizin bölüm neydi Burak? Matematik. Matematik. Bölerim, çıkartırım, çarparım. Hadi ya. Coğrafyada ilgim var. Ay ne kadar güzel ilginizin olması. Ama benim güzel canım sizin üşümenize çok izin veremiyor. Sade geçen bir atkıyla geldi eve. Bilmiyorum ne. İşte takmam ben bunu dedi. Hiç de sevmedi. İnanın ya dedi çirkin ki atalım falan dedi. Dedim olsun çirkin dedim. Evimizde yeri var dedim çirkinin. Kalsın dedim. O bizde boşa çıktı. İstiyorsanız vereyim bir boynunuza bir dolayın. Böyle ısınırsınız. Ha? Yok, dursun. Soğuk havadan bezince takar. Songül abla. Yenge. Bak sen. Yengem. Ne oldu? Yenge boş ver gel yenge. Ne bu be? Baksana ya. Oku bakayım. Seni tanımayanların alayı yaslı, iyi ki doğdun sade boy. Ya bravo size. Çok güzel, aferin ya. Çok iyi düşünmüşsünüz. Tamam o zaman. Tamam, yok. Sade değildir. Zülfikarlar haber verirdi. Sakin olun. Ben şimdi misafirlerimizi alıp geleyim. Dur. Oo, kimler gelmiş? Hoş geldiniz. Buyurun. En önemli misafirlerimiz geldi. Öyle. Ayakkabıları çıkarıyor muyum? Yani çok güzel olmuş. Ay işte biraz uğraştık. Hoş geldiniz ama. Hoş bulduk Songül Hanım. Şunları vereyim size. Aa, hiç zahmet etmeseydiniz Kıvanç Bey. Rica ederim ne demek. Derya sen evi biliyorsun. Ben şunları bir koyayım. Tamam. Mutfağa. Mertciğim. Abla. Sen de mi buradaydın? Sade Hoca'yı çok sevdiğimi biliyorsun. Tabii ki buradayım. Ben sizi tanıştırayım. Hastanemize yeni gelen başhekimimiz Kıvanç Bey, Mert. Demek ki meşhur delikanlı Mert sensin. Ablan senden çok bahsetti bana. Tabii. İş arkadaşlarına uzun uzun anlatmayı çok sever abla. Yani ben de montunu alayım mı senin? Al. Bir dakika tutar mısın? Ne kadar da güzel olmuşsun Derya'cığım. Sağ ol. Sağ ol canım. Songül abla. Sağ ol hocam. Geliyor mu? Hadi. Türket. Sadi geliyor. Gel buraya gel. Siz onu hazırlayın. Saklanalım buraya. Ben şu kapıyı kapatayım. Sürpriz iyi ki doğdun Sadi diye çıkarız, tamam? İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Senin tanrım bayanların alayı yaslı. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Sadi bayaslı, Sadi. Karabayır Full Force Öğretmenler Odası, Gelincik Tim ve tanımadığım birkaç yeni yüz. Hepiniz hoş geldiniz. Karıcığım bugün benim doğum günüm mü? Senin doğduğun her gün kutlanabilir diye düşündüm. Bugün de sürpriz yapayım dedim. Üfleyeyim mi? Hı hı. Yalnız üflemeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. İstersen yengen yorulmasın. Şöyle. İnsan belli bir yaşa gelince artık diyor beni hiçbir şey şaşırtamaz. Ama öyle değilmiş. Ben bugüne kadar hiç doğum günü kutlamadım. Sebebi bende kalsın. Ama kaçırdığım bütün doğum günlerini bu sürpriz telafi etti. Hepinize teker teker teşekkür ederim geldiğiniz için. En başta da bu güzel toplaşmayı organize ettiği için sevgili karıcığıma teşekkür ediyorum. Notam mı var? Evet, onun notu okusana. En sevdiğim 45'liye nice mutlu senelere MSK. MSK. Bir anlatırım ben sana bir ara. Yetmedi diye MSK diye kısalttım. Söyleyeceğim sonra. Üflüyorum. Evet. Durun. Sadi Beyciğim, dilek tuttunuz mu?
Tuttum. Ben de. Siz Yakup Bey. İyi ki doğdun hayatıma. Hediye yok mu lan? Çok kıyak bir hediye var, çok kıyak. Buyurun hocam. Nedir bu yakışıklı? Hocam çok kıymetli bir hediye bizim için. Türkiye Cumhuriyetimizin baş öğretmeninin resmini okulumuzdaki baş öğretmenimize armağan etmek istedik. O zaman fakirhanemizin baş köşesinde duracak. Hoş geldin Sadi Bey. Siz hoş geldiniz. Yıllar. Mutlu seneler Sadi Bey evladım. Sağlıklı yıllarınız olsun Sadi Bey. Hiç gerek yok. Sağ olun. Kendinize sağ olun. Üstad. Hocam, iyi ki varsınız. Sade hocam geç haberim oldu. Hediyemiz seneye artık. Seneye inşallah seneye. İnşallah. Sözünüzü unutmayın. Yok unutmam. Sadi Bey, nice senelere. Teşekkür ederim Derya. Son anda haberim oldu. Size küçük bir hediye. Kitap. En iyi arkadaş. Bu arada hastanemize yeni başlayan başhekimimiz Kıvanç Bey, Sadi Bey. Sadık Bayaslı MEP'ten. Çok memnun oldum. Gözüm bir yerden ısırıyor sizi. Tanışmış mıydık daha önce? Öyle mi? Yani ben pek çıkaramadım ama. Benzettim demek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çam sakızı çoban armağanı. Nice mutlu senelere. Sağ olun. Keyfinize bakın. Hoş geldiniz fakirhanemize. Buyurun. Gelirsen. Sadi Beyciğim. İyi ki doğmuşsunuz da okulumuza tayin olmuşsunuz. Çok sağ olun. Hiç gerek yok Aysel Hocam. Gerçekten öyle gerek yoktu ama teşekkür ederiz. Aç hayatım istersen. Sonra şey yapalım şimdi. Ben sabahtan beri bu hediye için koşturup durdum. Lütfen açın. Lütfen açın Sadi Bey. Koşturmuş kadın madem. Açıyorum. Aç aç. Yardım edeyim mi? Tamam. Dur. Dur bakayım. Evet. Kalp küresini ya. Sadi Bey'le benim dünyam. Sizin dünyanız. Sadi ile sizin dünyanız derken siz tam olarak neden bahsediyorsunuz? Çünkü siz hangi dünyadansınız tam olarak? Ben orayı bir kestiremedim de. Sadi Bey'le ikinizin bir dünyası varsa ben de bileyim, geleyim arada o dünya. Ne anlatıyorsunuz pardon Aysel Hanım? Ha? Çok makbule geçti. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Beğenmenize çok sevindim. Biliyordum beğeneceğinizi. Hiç gerek yoktu. Almasaydınız keşke. Meslektaşınız ya bir dolma kalem yeterdi. Bir tane kalem alsaydınız ki kullansaydı değil mi evde? Ne gerek vardı kar küresine Aysel Hanım? Teşekkürler ama yine de gerçekten. Evet, sakin. Sadi Beyciğimin doğum gününü öyle dolma kalemle geçiştirmek olmaz. Lütfen buyurun. Pasta yer misiniz? Yer misiniz pasta? Siz mi yaptınız? Hazır aldım. O zaman 2 dilim lütfen. Sakin. Gerek yok. Kireç gibi oluyorsun. Sakin. Evet. Ya hocam şey yaptık artık pasta üfledik, mum yaktık. Bura biraz hareketlenmesi lazım. Lazım. Haydi. Ya evet DJ Mert. Slow. Evet. Derya Sultan, duyuyor musun? Senin şarkınla başlıyoruz. Mert, hayır. Abla açıldı bile ya. Mert'ciğim. Songül abla bak, bayılacaksın. Tamam. Kırık kalpler anlatılmaz ama oradadır bütün dertler. Gönül kırgınlıkları, hayat haksızlıkları, kader yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Gönül durgunlukları, hayat yorgunlukları, şehir yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Kimini yakar
Akıp geçen aşklar incitmiş, kimini yanlış kararlar yıkıp geçmiş, kimine yakın dostu ihanet etmiş, kimi hayatın sillesini yemiş. Kırık kalpler durağında inecek var, eteğindeki taşları dökecek var. Doldurun kadehleri içelim beraber, yılların yorgunluğu geçene kadar. Kırık kalpler durağında inecek var, yüreğindeki dertleri dökecek var. Doldurun kadehleri içelim beraber, yılların yorgunluğu geçene kadar. Kendini eğlenmeye verir kırık kalpler. Demek tarihi mekanları sen de sevdin. Hı hı. Ama seni buraya çağırmamın tek nedeni bu değil. Hikayemizin başladığı yerde konuşmak istedim seninle. Asıl hikayeler kaybedince başlar demiştim ben sana. Mutluluk sadece yaşanır. Anlatılacak bir hikayesi yoktur. Mevzu bahis bir şeyin başlangıcına vurgu yapılıyorsa sonu mevzu bahis demektir. Sanem, niye öyle bakıyorsun? Korkutuyorsun beni. Sevmek. Bir kelimenin içine ne kadar çok şey sığdırıyoruz. Hayal kırıklıkları, hayat kırıklıkları. İçinde acı yoksa mutluluk çok sahici gelmiyor bana. Sen benim için çok gerçeksin. Sanem, sen de benim için tek gerçeksin. Ama anlamıyorum, niye böyle konuşuyorsun şu an? Annemler kararını verdi Ozan. Bir de böyle bir gerçeğimiz var. Annenle ben konuşsam bir kere daha, olmaz mı? Aşkım bu durumu tetikleyen şey zaten senin onunla konuşmandı. Yani seni bir daha karşısında görürse ben herhalde yarın sabah gözlerimi İsviçre'de falan açarım yani. Tamam, tamam. O zaman babanla yüzleşeyim. Bütün suç benim de diyeyim. Hani ne bileyim, üniversiteye başlayacağımı söyleyeyim, Fransızca öğrenirim diyeyim. Dur bakalım. Ne dur Sanem? Ne dur? Ya başka bir şehre gideceğim diyorsun. Belki ben de gelirim seninle, biraz da oranın plakaları beni ağırlar. Ama diyorsun ki İsviçre'ye gideceğim. İsviçre. Başka bir gezegen gibi. Aşkım dur bakalım derken ya yurt dışındaki okulların kayıt dönemleri daha geç oluyor. Zamanımız var, hemen gitmiyorum yani. Zamanımız var. Sanem. Zaman avuçlarımızın içinden kayıp gidiyor. Eğer daha zamanımız var demek, bir gün bu eli bırakacağın anlamına geliyor. Ben sensizken nasıl nefes alırım bilmiyorum. Bu konuşmayı yaparken bile göğsüm sıkışıyor. Benimle tanışmadan önce nasıl nefes alıyorduysan öyle Ozan. Alamıyordum. Alamıyordum işte. Ben sensizken nasıl nefes aldığımı bile unuttum. Ya Sanem, hatırlamıyor musun? Yerin altındayken ışığın yoksa hareket edemezsin. Benim ışığım sensin. Ya vazgeçmezlerse? O zaman belki de bizim vazgeçmemiz gerekir. Ne partiydi ama. Peki Songül ablanın tatlılığı. Aşırı yakışmıyorlar mı? Onlarınki yakışmayı geçmiş ya. Onlar artık böyle birbirleri için yaratılmış gibiler yani. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Niye? Çünkü aynı bizim gibiler diyebiliriz. Yani elmanın bir yarısı Songül abla, diğer yarısı Sade Hoca. Öyle düşün. Ya biliyor musun? Babam hep şey derdi. İnsan yol boyunca diğer yarısını ararmış. Doğru galiba. Ya baksana Sade Hoca'ya. Adam bayağı bir yol kat etmiş yani. Ama ben çok şanslıyım. Yolun daha çok başında buldum seni.
Çok yaşa. Ay, teşekkür ederim. Sen ceryanda falan mı kaldın? Çok kötü öksürüyorsun sabahtan beri, bak dikkat ediyorum. İyi bakacaksın kendine. Alo. Zülfikar, Söyle. hep yanında kalayım olur mu? Yağmur da fena geliyor ha. Hadi daha fazla üşütme sen. Yavaştan yukarı eve. Ay sen de ne korktun şu yağmurdan ha. Vallahi şimdi çıkartacağım ayakkabılarımı, yalın ayak yürüyeceğim ha. Yapma ya. Hı. Deli misin kızım sen? Sen hiç yağmurda yalın ayak yürümedin mi şimdi? Yok, yürümedim. Ama seninle olursa yürürüm. Tamam. Bak ben yürüdüm ama seninle bir kez daha yürürüm. Hı. Hı. İyi hadi, üşüyorsun şimdi şu anda sen, hadi. Çık yavaştan. Annem zır zır arıyor. Ben kaçayım. Şunu Hadi. vereyim. Yakışmıştı. Hı. Teşekkür ederim. Tamam yerim. Tamam. Hadi. Ben giriyorum zaten. Tamam hadi. Tamam. Bakıyorum ben, hadi. Tamam. Tamam ben gidiyorum. Hadi. Tamam. Görüşürüz. Hadi git sen de, oyalanma. Tamam. Tamam. Hadi bay bay. Ne geceydi ama. Ay, ayaklarım nasıl yoruldu. Ay, Vallahi çok normal be abla. Bu kadar dans etsem ben de yorulurdum. uzun zamandır yapmamıştım. İyi geldi. Sadece sen değil abla. Maşallah Kıvanç Bey'de bayağı eğlenmeye ihtiyacı varmış ha. Ne demek istiyorsun Mert'cim? Şunu demek istiyorum abla. Defterlerin arasına yazdığın Emin isimli kişiyi çok hızlı unutacaksın gibi geliyor bana. Mert'cim biz o defter konusunu çoktan kapatmadık mı? Bak kızıyorum ama. Tamam ablacığım, şaka yapıyorum. Takılıyorum. Tanıyorsun, biliyorsun beni ya. Allah Allah. Hem bak ben bugün seni mutlu gördüm ya. Bu bana yeter. Peki o zaman yarın akşam sana ne yapayım? Kapuska? Kapuska mı? Yok abla, böyle cezalandırma. Öbürünü yapayım. Tamam o zaman dur. Musakka seviyordun sen. Hak ettin sen bunu. Abla bu kadar ağır cezalandırmasaydın beni be. Abla. Musakka ile baş başa kalıp duruyoruz. Kadın arızalı. Vallahi deli. Her şey olacağına vardı Derya. Allah yolunu, bahtını açık etsin. Oo, bakıyorum. Birileri hediyesini çok seviyor. Hı? Açmışsın hepsini. Açtım. Eline sağlık karıcığım. Afiyet olsun. Oh be. Deli Aysel'in hediyesinden bahsediyorsan bu konuyu kapatalım. Kadın deli. Kadın rahatsız. Psikolojik sorunları var. Çok derin. Bu arada kesinlikle ben yakından görünce iyice emin oldum. Değil mi? Tabii. Hep diyordum. Ama hani şimdi sen onun verdiği atkıyı kabul edince kadın cesaret bularak böyle dünya yaratmışsınız falan gibi bir şeyle sana bir hediye almış sonuç olarak. O hoş değildi ama yani. Bir de insanların içinde böyle ne bileyim evli adamsın sonuçta. Ben çağırmadım. Bu doğum günü sürprizi senin hediyen. Ben Evet. çağırmadım. Tamam. Olabilir. Kadıncağız gelmiş, kalp krizi yedirmiş. Aha burada. Bak, aha burada. Kadın arıza, deli. Bu fotoğrafı ben çektirmedim. Kendisi çekmiş. Bak,
Ne yaptığıma bakar mısın? Bak bak. İşte ne yaptığını İnsin insin karılar bak. Bak oturuyorum orada. Tam. Telefonuma bakıyorum. Sana Tamam bakıyorum. bak bekle şimdi bak. Aynı yere bak bakayım. Atkısı var diye sana verdiği Sardı attı yılan gibi. Boynunda. Bu konuyu kapat bakayım. Bu konuyu kapattık zaten ya hediye bu. Benim en çok merak ettiğim şey başka. Herkes hediyesini verdi gitti. Doğum günü partisi bitti. Kaldık baş başa. Benim merak ettiğim şey karımın hediyesi. Yani tabii ki bir hediye vardı aklımda. Ama işte yani bazı hediyelerin üstüne çıkamayacağını fark ettim. Hani Neden bir kar küresi kadar belki bir değeri yok. Bilmiyorum. O konuyu kapattık. O konu gitti. Bu yüzden hayır. O konu kapanmayacak bir kere. Bu yüzden ben hediyemi şu an senin hak ettiğini açıkçası çok aklıma mantığıma yatmıyor benim. Ben doğum günü çocuğuyum. Ve hediyemi istiyorum. Ben de isterdim inan. Gerçekten ama maalesef bu sene değil. Ama seneye artık. Bak seneye söz ama halledeceğim. Şafak 364. Sayılı günler çabuk geçer. Saymaya başlasan iyi edersin. MSK ne demek? Kendin bul. Onu da bilmeyi hak etmiyorsun. Ben sana kızgınım Azerice'de. Gerçekten Mecburiyetten Songül o da olmadı. Maalesef. Hiçbir önemi yok. Dediğim gibi bunu bilmeyi hak etmiyorsun. Kendin bul, düşün sabaha kadar beni ilgilendirmiyor. Dediğim gibi ben biraz sinirlendim. Karıcığım bak çok yoruldum. Çok teşekkür ederim bu güzel gün için. Benim için çok anlamlıydı. Ama ben gerçekten hediyemi istiyorum. Aa. Sadece hak etmiyorsun. Veremem dedim git. Neyin peşindesin git. Aa. Ben yatıyorum. Kar küresiyle. Kar küresiyle. Artık bununla idare edeceğiz. Deli meli yapacak bir şey yok. Yani ben doğum günü çocuğu olarak bir takım haklarım var ama görüyorum ki senin nazarında yokmuş. Hakların pasta üflemekti. Hediyelerini toplamakta topladın. Hediyelerini. Hadi bakalım yat o zaman sen gerçekten. Hadi bakalım Sade. Yapacak bir şey yok. Bazı doğum günleri böyle bitmek zorundadır. İyi geceler güzel. İyi geceler canım kocam. Uyku tutmaz şimdi boş ver. Kar küresiymiş. Terbiyesiz kadın. Abi şimdi şüphelinin ifadesini almaya gidiyoruz da bu muhbirden emin miyiz? Yani hiçbir muhbir güvenilir değildir Songül. Neticede suçlu bunlar. Üstelik hain. Yani ama arada kontrol etmekte fayda var. Dur. Efendim? Buyurun müdürüm. Tabii. Emredersiniz hemen geliyorum. Emniyet müdürü. Görüşmeye çağırıyorum. Neyse tamam. İptal edelim sonra yaparız. Abi dur. Pardon yani zaten basit bir ifade alımı değil mi bu? Ben halledeyim geleyim izin verirsen. Öyle mi diyorsun? Evet. Arabam zaten burada yakındaydı. Bir koşu hemen alıp çıkarım. Tamam boş ver o zaman. Al bununla git. Vallahi. Tabii hem senin için de şey olur. Tamam. Tamam. Yalnız bak Songül. Dikkatli ol. Sen bana babanın emanetisin. Sorgula ama çok yüklenme. Emredersiniz. Kendini tehlikeye atacak bir şey yapma. Yapmam. Tamam? Tamam. Bir şey olursa destek istersin. Tamam. Teşekkürler. Hadi bakalım. Ay ben yaptım diye demiyorum ama çok güzel oldu. Ya. Alo güzel karıcığım. Alo Sadicim.
Biraz alışveriş yapmamız lazım. Evde malzeme kalmadı akşama. Tamam, yaparız. Sen? Neredesin sen? Arkadan sesler geliyor. Öğretmenler odasındasın değil mi yine sen? Evet, öğretmenler odasındayım. Çünkü ben bir öğretmenim karıcığım. Aysel yüzünden gittin değil mi oraya? Normalde bahçede falan takılıyorsun Sadi. Tamam, bundan sonra sırf bahçede takılalım karıcığım. Hı. Allah Allah. Ne diyor? Arkadan bir şey mi söyledi o? Duydum sesini bir sanki. Görünüşe bakılırsa başıma çorap ördü. Çorap. Allah Allah. Örmesin bir şey ya. Benim kocama. Benim kocamın neye ihtiyacı varsa ben örerim. Biliyorum örgü. Allah Allah. Gerçekten bu kadın sana iskele yapıyor. Saat. Allah. Dur. Karıcığım. Alo, sesin kesiliyor. Tünele mi girdin? Ne oluyor? Alo. Ne ya? Sadi. Koltuğumun altında C4 var. Evet, benim de koltuğumun altında 12B var. Alo. Songül diyor. Sadi şu an koltuğumun altında bir düzenek var. Sen ciddi misin lan? Neredesin sen? Bizim oradaki otoyola çıkıyordum. Şu an tam çok kalabalık burası Sadi. İnsanlardan uzaklaş, arabayı terk et. Geliyorum ben. Ay Sadi Beyciğim hayırdır nereye? Efendim? Songül, araçta mısın hala? Araçtayım Sadi, araçtayım. Ne yapacağım? Araçtayım. Tamam, sakin ol. Halledeceğiz. Arabayı terk etmen lazım bir yerde. Sadi terk edemem. Yanımda araç geçiyorsun. İnsanlar var. Nasıl terk edeyim şimdi? Hatta kal, hatta kal. Yol yok. Kaçabileceğim bir yer yok ki şu an. Nereye gideyim? Yolun ortasındayım. Patlayacak diyorum. Tamam, gördüm seni. Gördüm seni. Kuyruğundayım. Sakin ol. Sakin ol. Ne yapacağım? 200-250 metre ileride sağda boş bir arazi var. Duyuyor musun? Oraya gir. Korkma karıcığım. Ben arkandayım. Tamam. Tamam korkmayacağım. Tamam. Tamam. Allah kahretsin. Tamam.